2. Samuel Davut Saul'un ölüm haberini duyuyor. Bölüm 1. Saul'un ölümünden sonra Amaleklilere karşı kazandığı zaferden dönen Davut Ziklag'da 2 gün kaldı. 3. gün, Saul'un ordugahından giysileri yırtılmış, başı toz toprak içinde bir adam geldi. Adam Davut'a yaklaşınca önünde yere kapandı. "Davut, nereden geliyorsun?" diye sordu. Adam, "İsrail ordugahından kaçıp kurtuldum," dedi. Davut, "Ne oldu bana anlat," dedi. Adam askerlerin savaş alanından kaçtığını, birçoğunun düşüp öldüğünü, Saul'la oğlu Yonatan'ın da ölüler arasında olduğunu anlattı. Davut, kendisine haberi veren genç adama, "Saul'la oğlu Yonatan'ın öldüğünü nereden biliyorsun?" diye sordu. Genç adam şöyle yanıtladı, "Bir rastlantı sonucu Gilboa dağındaydım. Saul mızrağına dayanmıştı. Atlılarla savaş arabaları ona doğru yaklaşıyordu. Saul arkasına dönüp beni görünce seslendi. Ben de, 'Buyurun, buradayım,' dedim. Saul, 'Sen kimsin?' diye sordu. 'Ben bir Amalekliyim,' diye yanıtladım. Saul, 'Ne olur üstüme var ve beni öldür,' dedi. 'Çünkü çektiğim acılardan kurtulmak istiyorum. Bu yüzden varıp onu öldürdüm. Çünkü yere düştükten sonra yaşayamayacağını biliyordum. Başındaki taçla kolundaki bileziği aldım ve onları buraya, efendime getirdim.' Bunun üzerine Davut'la yanındakiler giysilerini yırttılar. Kılıçtan geçirilen Saul, oğlu Yonatan ve Rabbin halkı olan İsrailliler için akşama dek yas tutup ağladılar, oruç tuttular. Davut, kendisine haber getiren genç adama, "Nerelisin?" diye sordu. Adam, "Ben yabancıyım, bir Amaleklinin oğluyum," dedi. Davut, "Rabbin meshettiği kişiye el kaldırıp onu yok etmekten korkmadın mı?" diye sordu. Sonra adamlarından birini çağırıp, "Git, öldür onu," diye buyurdu. Böylece adam Amalekliyi vurup öldürdü. Davut Amalekliye, "Kanından sen kendin sorumlusun," demişti. Çünkü Rabbin meshettiği kişiyi ben öldürdüm demekle kendine karşı ağzınla tanıklıkta bulundun. Davut'un Saul ve Yonatan için yaktığı ağıt Davut Saul'la oğlu Yonatan için ağıt yaktı. Sonra Yaşar kitabında yazılan Yay adındaki ağıtın Yahuda halkına öğretilmesini buyurdu. "Ey İsrail, senin yüceliğin yüksek tepelerinde yok oldu. Güçlüler nasıl da yere serildi. Haberi ne Gat'a duyurun, ne de Aşkıl'ın sokaklarında yayın. Öyle ki, ne Filistlilerin kızları sevinsin, ne de sünnetsizlerin kızları coşsun. Ey Gilboa dağları, üzerinize ne çiğ ne de yağmur düşsün. Ürün veren tarlalarınız olmasın. Çünkü güçlünün kalkanı, bir daha yağ sürülmeyecek olan Saul'un kalkanı orada bir yana atıldı. Yonatan'ın yayı yere serilmişlerin kanından, yiğitlerin bedenlerinden hiç geri çekilmedi. Saul'un kılıcı hiç boşa savrulmadı. Saul'la Yonatan tatlı ve sevimliydiler, yaşamda da ölümde de ayrılmadılar. Kartallardan daha çevik, aslanlardan daha güçlüydüler. Ey İsrail kızları, sizi al renkli, süslü giysilerle donatan, giysinizi altın süslerle bezeyen Saul için ağlayın. Güçlüler nasıl da yere serildi. Savaşta Yonatan senin yüksek tepelerinde ölü yatıyor. Senin için üzgünüm, kardeşim Yonatan. Benim için çok değerliydin. Sevgin kadın sevgisinden daha üstündü. Güçlüler nasıl da yere serildi. Savaş silahları yok oldu. Davut'un Yahuda kralı oluşu. Bölüm 2. Bundan sonra Davut Rabbe, Yahuda kentlerinden birine gideyim mi diye sordu. Rab, git dedi. Davut, nereye gideyim? Diye sorunca, Rab, Hevron'a diye karşılık verdi. Bunun üzerine Davut, 2 eşiyle Yizreelli Ahinoam ve Karmelli Naval'ın dulu Abigail'le birlikte oraya gitti. Aileleriyle birlikte adamlarını da götürdü. Hevron'a bağlı kentlere yerleştiler. Yahudalılar Hevron'a giderek orada Davut'u Yahuda kralı olarak meshettiler. Saul'u gömenlerin Yaveş Gilatlılar olduğu Davut'a bildirildi. Davut onlara ulaklar göndererek şöyle dedi, "Efendiniz Saul'u gömmekle ona yaptığınız iyilikten dolayı Rab sizi kutsasın. Rab şimdi size bağlılıkla, iyilikle davransın. Bunu yaptığınız için ben de size aynı şekilde iyilik yapacağım. Şimdi güçlü ve yürekli olun, çünkü efendiniz Saul öldü. Yahuda halkı beni kralları olarak meshetti." İsrail ile Yahuda arasındaki savaş. Saul'un ordu komutanı Ner oğlu Avner, Saul oğlu İşboşet'i yanına alıp Mahanaim'e götürmüştü. Avner onu orada Gilat, Aşurlular,
Yizriil, Efraim, Benyamin bütün İsrail'in kralı yaptı. Saul oğlu İşboşet 40 yaşında kral oldu ve İsrail'de 2 yıl krallık yaptı. Ancak Yahuda halkı Davut'u destekledi. Davut Hebron'da Yahuda halkına 7 yıl 6 ay krallık yaptı. Ner oğlu Avner, Saul oğlu İşboşet'in adamlarıyla birlikte Mahanayim'den Givon'a gitti. Seruya oğlu Yoav'la Davut'un adamları varıp Givon havuzunun yanında onları karşıladılar. Taraflardan biri havuzun bir yanına, öteki öbür yanına oturdu. Avner Yoav'a, "Ne olur gençler kalkıp önümüzde dövüşsünler" dedi. Yoav, "Olur, kalkıp dövüşsünler" diye karşılık verdi. Böylece Benyamin oymağından Saul oğlu İşboşet'ten yana olanlardan 12 kişiyle Davut'un adamlarından 12 kişi kalkıp ileri atıldı. Her biri karşıtının başından tuttuğu gibi kılıcını böğrüne sapladı, birlikte yere serildiler. Bu yüzden Givon'daki o yere Helkat Hassurim adı verildi. Dipnot, Helkat Hassurim, kılıç alanı anlamına gelir. O gün savaş çok çetin oldu. Davut'un adamları Avner'le İsraillileri yenilgiye uğrattılar. Seruya'nın 3 oğlu Yoav, Avişay ve Asahel de oradaydılar. Bir kır ceylanı kadar hızlı koşan Asahel sağa sola sapmadan Avner'i kovaladı. Avner arkasına bakınca, "Asahel sen misin?" diye sordu. Asahel, "Evet, benim" diye karşılık verdi. Avner, "Sağa ya da sola dön. Gençlerden birini yakala ve kendin için silahlarını al" dedi. Ama Asahel Avner'i kovalamaktan vazgeçmek istemedi. Avner Asahel'i bir daha uyardı, "Beni kovalamaktan vazgeç, neden seni yere sereyim? Sonra kardeşin Yoav'ın yüzüne nasıl bakarım?" Asahel peşini bırakmayı reddedince Avner mızrağının arka ucuyla onu karnından vurdu. Mızrak Asahel'in sırtından çıktı. Asahel orada düşüp öldü. Asahel'in düşüp öldüğü yere varanların tümü orada durup beklediler. Ama Yoav'la Avişay Avner'i kovalamayı sürdürdüler. Güneş batarken Givon kırsal bölgesine giden yolun üzerindeki Caha bakan Amma tepesine vardılar. Benyaminliler Avner'in çevresinde toplanarak bir birlik oluşturdular. Bir tepenin başında durup beklediler. Avner Yoav'a, "Kılıç sonsuza dek mi insanları yok etsin?" diye seslendi, "Bu olayın acıyla sona ereceğini anlamıyor musun? Kardeşlerini kovalamaktan vazgeçmeleri için askerlere ne zaman buyruk vereceksin?" Yoav şöyle karşılık verdi, "Yaşayan Tanrı'nın adıyla derim ki, seslenmeseydin askerler sabaha dek kardeşlerini kovalamaktan vazgeçmeyecekti." Sonra Yoav boru çaldı. Herkes durdu. Bundan böyle İsrail halkını ne kovaladılar, ne de onlarla savaştılar. Avner'le adamları bütün gece Arava Vadisi'nde yürüdüler. Şera ırmağını geçerek Bitron yolundan Mahanayim'e vardılar. Dipnot, Bitron yolundan ya da sabah boyunca yürüyerek. Yoav Avner'i kovalamaktan döndükten sonra orduyu topladı. Asahel'den başka, Davut'un adamlarından 19 kişi eksikti. Oysa Davut'un adamları Avner'i destekleyen Benyaminlileri bozguna uğratıp 360 kişiyi öldürmüşlerdi. Yoav'la adamları Asahel'i götürüp Beytlehem'de babasının mezarına gömdüler. Sonra bütün gece yürüyerek gün doğumunda Hebron'a vardılar. Bölüm 3 Saul'un soyuyla Davut'un soyu arasındaki savaş uzun sürdü. Davut giderek güçlenirken, Saul'un soyu gitgide zayıf düşüyordu. Davut'un Hebron'da doğan çocukları Davut'un Hebron'da doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu Yizreelli Ahinoam'dan Amnın, ikincisi Karmelli Naval'ın dulu Abigail'den Kilav, üçüncüsü Geçur kralı Talmay'ın kızı Maaka'dan Avşalom, dördüncüsü Hagit'ten Adoniya, beşincisi Avital'ın oğlu Şefatya, altıncısı Davut'un eşi Egla'dan Yitrim. Davut'un bu oğullarının hepsi Hebron'da doğdular. Avner Davut'a katılıyor. Saul'un soyuyla Davut'un soyu arasındaki savaş sürerken, Avner Saul'un soyu arasında güçleniyordu. Saul'un aya kızı Rispa adında bir cariyesi vardı. Bir gün İşboşet Avner'e, "Neden babamın cariyesiyle yattın?" diye sordu. İşboşet'in sorusuna çok öfkelenen Avner şu karşılığı verdi: "Ben Yahuda tarafına geçen bir köpek başı mıyım? Bugün bile baban Saul'un ailesine, kardeşlerine, dostlarına bağlıyım. Seni Davut'un eline teslim etmedim. Ama bugün bu kadın yüzünden beni suçluyorsun."
Rab krallığı Saul'un soyundan alıp Dan'dan Beer-şeva'ya kadar uzanan İsrail ve Yahuda'da Davut'un krallığını kuracağına ant içti. Ben de bunu Davut için yapmazsam Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın. İşboşet Avner'den korktuğu için ona başka bir şey söyleyemedi. Avner kendi adına Davut'a ulaklar gönderip şöyle dedi, ülke kimin ülkesi? Benimle bir antlaşma yap, o zaman İsrail'in tümünün sana bağlanması için ben de senden yana olurum. Davut, iyi diye yanıtladı, seninle bir antlaşma yaparım. Yalnız senden şunu istiyorum, beni görmeye geldiğinde Saul'un kızı Mikal'ı da getir. Yoksa beni görmeyeceksin. Öte yandan Davut Saul oğlu İşboşet'e de ulaklar aracılığıyla şu haberi gönderdi, 100 Filistin'in sünnet derisi karşılığında nişanlandığım karım Mikal'ı bana ver. Bunun üzerine İşboşet, kadının kocası Laiş oğlu Paltiyel'den alınıp getirilmesi için adamlar gönderdi. Kocası kadını ağlaya ağlaya Bahurim'e kadar izledi, sonra Avner ona, geri dön deyince döndü. Avner İsrail'in ileri gelenleriyle görüşüp onlara şöyle demişti, siz bir süredir Davut'un kralınız olmasını istiyorsunuz. Şimdi bunu gerçekleştirin. Çünkü Rab, Davut hakkında, halkım İsrail'i kulum Davut aracılığıyla Filistlilerin ve bütün düşmanlarının elinden kurtaracağım demişti. Avner Benyaminlilerle de görüştü, İsrail'in ve bütün Benyamin halkının uygun gördüğü her şeyi Davut'a bildirmek üzere Hevron'a gitti. Avner 20 kişiyle birlikte Hevron'a, Davut'un yanına vardı. Davut Avner'le yanındakilere bir şölen verdi. Avner Davut'a, hemen gidip bütün İsrail halkını efendim kralın yanına toplayayım dedi, öyle ki, seninle bir antlaşma yapsınlar. Sen de dilediğin her yeri yönetebilesin. Bunun üzerine Davut Avner'i yoluna gönderdi. O da esenlikle gitti. Yoav Avner'i öldürüyor, tam o sırada Davut'un adamlarıyla Yoav, bir baskından dönmüş, yanlarında birçok yağmalanmış mal getirmişlerdi. Ama Avner Hevron'da Davut'un yanında değildi. Çünkü Davut onu göndermiş, o da esenlikle gitmişti. Yoav'la yanındaki bütün askerler Hevron'a vardığında, Ner oğlu Avner'in krala geldiğini, kralın onu gönderdiğini, onun da esenlikle gittiğini Yoav'a bildirdiler. Yoav krala gidip, ne yaptın dedi, baksana Avner ayağına kadar gelmiş. Neden onu salıverdin, çoktan gitmiş. Ner oğlu Avner'i tanırsın, seni kandırmak, nereye gidip geldiğini, neler yaptığını öğrenmek için gelmiştir. Davut'un yanından çıkan Yoav, Avner'in arkasından ulaklar gönderdi. Ulaklar Avner'i Sira sarnıcından geri getirdiler. Davut ise bundan habersizdi. Avner Hevron'a dönünce, Yoav onunla özel bir görüşme yapmak bahanesiyle, onu kent kapısına çekti. Kardeşi Asahel'in kanını döktüğü için, Avner'i orada karnından vurup öldürdü. Davut bu haberi işitince şöyle dedi, Rabbin önünde bende, krallığımda Ner oğlu Avner'in kanından sonsuza dek suçsuzuz. Bu suçun sorumlusu Yoav'la babasının bütün soyu olsun. Yoav'ın soyundan irinli, deri hastalığına yakalanmış, koltuk değneğine dayanan, kılıçla öldürülen, açlık çeken kişiler hiç eksik olmasın. Böylece Yoav'la kardeşi Avişay, Givon'daki savaşta kardeşleri Asahel'i öldüren Avner'i öldürdüler. Sonra Davut Yoav'la yanındakilere şu buyruğu verdi, giysilerinizi yırtıp çula sarının ve Avner'in ölüsü önünde yas tutun. Kral Davut da cenazenin ardı sıra yürüdü. Avner'i Hevron'da gömdüler. Kral, Avner'in mezarı başında hıçkıra hıçkıra ağladı. Oradaki herkes de ağladı. Sonra kral, Avner için şu ağıdı yaktı, Avner, bir budala gibi mi ölmeliydi, ellerin bağlı değildi, ayaklarına zincir vurulmamıştı. Ama sen kötülerin önünde düşen biri gibi düştün. Herkes Avner için yine ağladı. Halk Davut'un yanına varıp akşam olmadan bir şeyler yemesi için üstelediyse de, Davut ant içerek şöyle dedi, güneş batmadan ekmek ya da başka herhangi bir şey tatmayacağım. Yoksa Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın. Herkes bunu benimsedi ve kralın yaptığı her şeyden hoşnut oldukları gibi, bundan da hoşnut oldular. Ner oğlu Avner'in öldürülmesinde kralın parmağı olmadığını o gün bütün İsrail halkı anladı. Kral adamlarına, bugün İsrail'de bir önderin, büyük bir adamın öldüğünü bilmiyor musunuz dedi,
Mesedilmiş bir kral olduğum halde bugün güçsüzüm. Seruya'nın oğulları benden daha zorlu. Rab kötülük edene yaptığı kötülüğe göre karşılık versin. İşboşet'in öldürülmesi bölüm 4 Avner'in Hebron'da öldürüldüğünü duyan Saul oğlu İşboşet korkuya kapıldı. Bütün İsrail halkı da dehşet içindeydi. Saul oğlu İşboşet'in 2 akıncı önderi vardı. Bunlar Benyamin oymağından Birotlu Rima'nın oğullarıydı. Birinin adı Bana, öbürününki Rekav'dı. Birot Benyamin oymağından sayılırdı. Birotlular Gittaim'e kaçmışlardı. Yabancı olan bu halk bugün de orada gurbette yaşıyor. Saul oğlu Yonatan'ın Mefiboşet adında bir oğlu vardı, 2 ayağı da topaldı. Saul'la Yonatan'ın ölüm haberi Yizreel'den ulaştığında, Mefiboşet 5 yaşındaydı. Dadısı onu alıp kaçmıştı. Ne var ki, aceleyle kaçmaya çalışırken çocuk düşüp sakatlanmıştı. Birotlu Rima'nın oğulları Rekav'la Bana yola koyuldular. Öğle sıcağında İşboşet'in evine vardıklarında İşboşet uzanmış dinlenmekteydi. Buğday alacakmış gibi yaparak eve girdiler. O sırada İşboşet yatak odasında yatağında uzanıyordu. Adamlar İşboşet'in karnını deşip öldürdüler. Başını gövdesinden ayırıp yanlarına aldılar. Rekav'la kardeşi Bana kaçıp bütün gece Arava yolundan ilerlediler. İşboşet'in başını Hebron'da Kral Davut'a getirip, "İşte seni öldürmek isteyen düşmanın Saul'un oğlu İşboşet'in başı" dediler. Rab bugün Saul'dan ve onun soyundan Efendimiz kralın öcünü aldı. Ama Davut Birotlu Rima'nın oğulları Rekav'la kardeşi Bana'ya şöyle karşılık verdi: "Beni her türlü sıkıntıdan kurtaran yaşayan Rab adıyla derim ki, iyi haber getirdiğini sanarak bana Saul'un öldüğünü bildiren adamı yakalayıp Ziklag'ta yaşamına son verdim. Getirdiği iyi haber için verdiğim ödül buydu. Doğru birini evinde, yatağında öldüren kötü kişilerin ölümü çok daha kesindir. Şimdi sizi yeryüzünden yok ederek onun öcünü sizden almayacak mıyım?" Sonra adamlarına buyruk verdi. 2 kardeşi öldürüp ellerini, ayaklarını kestiler ve Hebron'daki havuzun yanına astılar. İşboşet'in başını ise götürüp Hebron'da Avner'in mezarına gömdüler. Davut İsrail kralı oluyor bölüm 5 İsrail'in bütün oymakları Hebron'da bulunan Davut'a gelip şöyle dediler: "Biz senin etin, kemiğiniz. Geçmişte Saul kralımızken, savaşta İsrail'e komuta eden sendin. Rab sana, halkım İsrail'i sen güdecek, onlara sen önder olacaksın" diye söz verdi. İsrail'in bütün ileri gelenleri Hebron'a, Kral Davut'un yanına gelince, Kral Rabbin önünde orada onlarla bir antlaşma yaptı. Onlar da Davut'u İsrail kralı olarak meshettiler. Davut 30 yaşında kral oldu ve 40 yıl krallık yaptı. Hebron'da 7 yıl 6 ay Yahuda'ya, Yeruşalim'de 33 yıl bütün İsrail'e ve Yahuda'ya krallık yaptı. Kral Davut'la adamları Yeruşalim'de yaşayan Yevuslulara saldırmak için yola çıktılar. Yevuslular Davut'a, "Sen buraya giremezsin, körlerle topallar bile seni geri püskürtebilir" dediler. Davut buraya giremez diye düşünüyorlardı. Ne var ki, Davut Siyon kalesini ele geçirdi. Daha sonra bu kaleye Davut kenti adı verildi. Davut o gün adamlarına şöyle demişti: "Yevusluları kim yenilgiye uğratırsa Davut'un nefret ettiği şu topallarla körlere su kanalından ulaşmalı, körlerle topallar saraya giremeyecek" denmesinin nedeni işte budur. Bundan sonra Davut kenti adını verdiği kalede oturmaya başladı. Çevredeki bölgeyi, Millo'dan içeriye doğru uzanan bölümü inşa etti. Davut giderek güçleniyordu. Çünkü her şeye egemen Tanrı Rab onunlaydı. Sur kralı Hiram Davut'a ulaklar, sedir kütükleri, marangozlar ve taşçılar gönderdi. Bu adamlar Davut için bir saray yaptılar. Böylece Davut Rabbin kendisini İsrail kralı atadığını ve halkı İsrail'in hatırı için krallığını yücelttiğini anladı. Davut Hebron'dan ayrıldıktan sonra Yeruşalim'de kendine daha birçok cariye ve karı aldı. Davut'un erkek ve kız çocukları oldu. Davut'un Yeruşalim'de doğan çocuklarının adları şunlardı: Şammoa, Şovav, Natan, Süleyman, Yivhar, Elişua, Nefek, Yafa, Elişama, Elyada ve Elifelet. Filistliler yenilgiye uğruyor. Filistliler Davut'un İsrail kralı olarak mesedildiğini duyunca, bütün Filist ordusu onu aramak için yola çıktı.
Bunu duyan Davut kaleye sığındı. Filistiler gelip Refaim vadisine yayılmışlardı. Davut Rab'be danıştı, Filistilere saldırayım mı, onları elime teslim edecek misin? Rab Davut'a, saldır dedi, onları kesinlikle eline teslim edeceğim. Bunun üzerine Davut Baal Perasim'e gidip orada Filistileri bozguna uğrattı. Sonra, her şeyi yarıp geçen sular gibi, Rab düşmanlarımı önümden yarıp geçti dedi. Bundan ötürü oraya Baal Perasim adı verildi. Davut'la adamları, Filistilerin orada bıraktığı putları alıp götürdüler. Dipnot, Baal Perasim, yarıp geçen efendi anlamına gelir. Filistiler bir kez daha gelip Refaim vadisine yayıldılar. Davut Rab'be danıştı. Rab şöyle karşılık verdi, buradan saldırma, onları arkadan çevirip pelesenk ağaçlarının önünden saldır. Pelesenk ağaçlarının tepesinden yürüyüş sesi duyar duymaz, acele et. Çünkü ben Filist ordusunu bozguna uğratmak için önün sıra gitmişim demektir. Davut Rabbin kendisine buyurduğu gibi yaptı ve Filistlileri Geva'dan Gezer'e kadar bozguna uğrattı. Antlaşma sandığının Yeruşalim'e getirilişi. Bölüm 6. Davut İsrail'deki bütün seçme adamları topladı. Sayıları 30.000 kişiydi. Böylece Davut'la ordusu, sandığın üzerindeki keruvlar arasında taht kuran her şeye egemen Rabbin adıyla anılan Tanrı'nın sandığını getirmek için Bale Yahuda'ya gittiler. Tanrı'nın sandığını Avinadav'ın tepedeki evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Tanrı'nın sandığını taşıyan yeni arabayı Avinadav'ın oğulları Uzza ile Ahyo sürüyordu. Ahyo sandığın önünden yürüyordu. Bu arada Davut'la bütün İsrail halkı da Rabbin önünde lir, çenk, tef, çıngırak ve ziller eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bu olayı kutluyorlardı. Dipnot, olası metin lir, çenk, tef, çıngırak ve ziller eşliğinde ezgiler okuyarak var güçleriyle bakınız Masoretik metin çam ağacından yapılmış her türlü çalgılar, lir, çenk, tef, çıngırak ve ziller çalarak. Nakon'un harman yerine vardıklarında öküzler tökezledi. Bu nedenle Uzza elini uzatıp Tanrı'nın sandığını tuttu. Rab Tanrı saygısızca davranan Uzza'ya öfkelenerek onu orada yere çaldı. Uzza Tanrı'nın sandığının yanında öldü. Davut, Rabbin Uzza'yı cezalandırmasına öfkelendi. O günden bu yana oraya Peres Uzza denilir. Dipnot, Peres Uzza, Uzza'nın cezası anlamına gelir. Davut o gün Rab'den korkarak, Rabbin sandığı nasıl olur da bana gelir diye düşündü. Rabbin sandığını Davut kentine götürmek istemedi. Bunun yerine sandığı Gatlı Oved Edom'un evine götürdü. Rabbin sandığı Gatlı Oved Edom'un evinde 3 ay kaldı. Rab Oved Edom'u ve bütün ailesini kutsadı. Tanrı'nın sandığından ötürü Rab Oved Edom'un ailesini ve ona ait her şeyi kutsadı diye Kral Davut'a bildirildi. Böylece Davut gidip Tanrı'nın sandığını Oved Edom'un evinden Davut kentine sevinçle getirdi. Rabbin sandığını taşıyanlar 6 adım atınca, Davut bir boğayla besili bir dana kurban etti. Keten efod kuşanmış Davut, Rabbin önünde var gücüyle oynuyordu. Davut'la bütün İsrail halkı, sevinç naraları ve boru sesi eşliğinde Rabbin sandığını getiriyorlardı. Rabbin sandığı Davut kentine varınca, Saul'un kızı Mikal pencereden baktı. Rabbin önünde oynayıp zıplayan Kral Davut'u görünce, onu küçümsedi. Rabbin sandığını getirip Davut'un bu amaçla kurduğu çadırın içindeki yerine koydular. Davut Rab'be yakmalık sunular ve esenlik sunuları sundu. Yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sunmayı bitirince, her şeye egemen Rabbin adıyla halkı kutsadı. Ardından kadın erkek herkese, bütün İsrail topluluğuna birer somun ekmekle birer hurma ve üzüm pestili dağıttı. Sonra herkes evine döndü. Davut ailesini kutsamak için eve döndüğünde, Saul'un kızı Mikal onu karşılamaya çıktı. Davut'a şöyle dedi, İsrail kralı bugün ne güzel bir ün kazandırdı, kendine değersiz biri gibi, kullarının cariyeleri önünde soyundun. Davut, baban ve bütün soyu yerine beni seçen ve halkı İsrail'e önder atayan Rabbin önünde oynadım diye karşılık verdi, evet, Rabbin önünde oynayacağım. Üstelik kendimi bundan daha da küçük düşüreceğim, hiçe sayacağım. Ama sözünü ettiğin o cariyeler beni onurlandıracaklar. Saul'un kızı Mikal'ın ölene dek çocuğu olmadı.
Tanrı'nın Davut'a verdiği bölüm 7 kral sarayına yerleşmişti. Rab de onu çevresindeki bütün düşmanlarından koruyarak rahata kavuşturdu. O sırada kral, peygamber Natan'a, "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Tanrı'nın sandığı bir çadırda duruyor," dedi. Natan, "Git, tasarladığın her şeyi yap, çünkü Rab seninledir," diye karşılık verdi. O gece Rab Natan'a şöyle seslendi, "Git, kulum Davut'a şöyle de, Rab diyor ki, oturmam için bana sen mi tapınak yapacaksın?" Dipnot, bu bölümdeki 5, 6,7 ayetlerinde geçen İbranice beyt sözcüğü, tapınak, konut ve soy olarak çevrildi. İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana konutta oturmadım. Bir çadırda orada burada konaklayarak dolaşıyordum. İsraillilerle birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde, halkım İsrail'i gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine, "Neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız?" diye hiç sordum mu? Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin, "Her şeye egemen Rab diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi, bir daha onlara baskı yapmasınlar. Seni bütün düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. Rab senin için bir soy yetiştireceğini belirtiyor. Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Kötülük yapınca, onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. Ama senin önünden kaldırdığım soldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak, tahtın sonsuza dek sürecektir." Böylece Natan bütün bu sözleri ve görümleri Davut'a aktardı. Davut'un duası bunun üzerine Kral Davut gelip Rabbin önünde oturdu ve şöyle dedi, "Ey egemen Rab, ben kimim, ailem nedir ki, beni bu duruma getirdin? Ey egemen Rab, sanki bu yetmezmiş gibi, kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Ey egemen Rab, insanlarla hep böyle mi ilgilenirsin? Ben sana başka ne diyebilirim ki? Çünkü, ey egemen Rab, kulunu tanıyorsun. Sözünün hatırı için ve isteğin uyarınca bu büyüklüğü gösterdin ve kuluna bildirdin. Yücesin, ey egemen Rab. Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok. Bunu kendi kulaklarımızla duyduk. Halkın İsrail'e benzer tek bir ulus yok dünyada. Kendi halkın olsun diye onları kurtarmaya gittin. Çünkü onlar için de, ülken için de büyük ve görkemli işler yapmakla ün saldın. Mısır'dan kendin için kurtardığın halkın önünden ulusları ve tanrılarını kovdun. Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak benimsedin ve sen de, ya Rab, onların tanrısı oldun. Şimdi, ya Rab Tanrı, kuluna ve onun soyuna ilişkin verdiğin sözü sonsuza dek tut, sözünü yerine getir. Öyle ki, insanlar, her şeye egemen Rab İsrail'in Tanrısıdır diyerek adını sonsuza dek yüceltsinler ve kulun Davut'un soyu da önünde sürsün. Ey her şeye egemen Rab, İsrail'in Tanrısı, senin için bir soy çıkaracağım diye kuluna açıkladın. Bundan dolayı kulun sana bu duayı etme yürekliliğini buldu. Ey egemen Rab, sen Tanrısın, sözlerin gerçektir ve kuluna bu iyi sözü verdin. Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun soyunu kutsamanı diliyorum. Çünkü, ey egemen Rab, sen böyle söz verdin ve kulunun soyu kutsamanla sonsuza dek kutlu kılınacak. Davut'un başarıları bölüm 8. Bir süre sonra Davut Filistlileri yenip boyunduruğu altına aldı ve Meteg Amma'yı Filistlilerin yönetiminden çıkardı. Moavlıları da bozguna uğrattı. Onları yere yatırıp iple ölçtü. Ölçtüğü 2 sırayı öldürdü, bir bütün sırayı sağ bıraktı. Moavlılar Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. Davut Fırat'a kadar krallığını yeniden kurmaya giden Sova kralı Rehov oğlu Hadadezer'i de yendi.
1700 atlısıyla 20.000 yaya askerini ele geçirdi. 100 savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları da sakatladı. Sova kralı Hadadezer'e yardıma gelen Şam Aramlılarından 22.000 kişiyi öldürdü. Sonra Şam Aramlılarının ülkesine askeri birlikler yerleştirdi. Onlar da Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. Rab Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı. Davut Hadadezer'in komutanlarının taşıdığı altın kalkanları alıp Yeruşalim'e götürdü. Ayrıca Hadadezer'in yönetimindeki Betah ve Berotay kentlerinden bol miktarda tunç aldı. Hama kralı Toy, Davut'un Hadadezer'in bütün ordusunu bozguna uğrattığını duydu. Toy kral Davut'u selamlamak ve Hadadezer'le savaşıp yendiği için onu kutlamak üzere oğlu Yoram'ı ona gönderdi. Çünkü Toy Hadadezer'le sürekli savaşmıştı. Yoram Davut'a altın, gümüş, tunç armağanlar getirdi. Kral Davut bu armağanları yendiği bütün uluslardan Aram, Moav, Ammonlular, Filistliler ve Amaleklilerden ele geçirdiği altın ve gümüşle birlikte Rabbe adadı. Bunun yanı sıra Sova kralı Rehov oğlu Hadadezer'den yağmalanan altınla gümüşü de Rabbe adadı. Davut Tuz Vadisi'nde 18.000 Edomlu öldürüp dönünce üne kavuştu. Edom'un her yanına askeri birlikler yerleştirdi. Edomluların tümü Davut'un köleleri oldular. Rab Davut'u gittiği her yerde zafere ulaştırdı. Davut'un görevlileri bütün İsrail'de krallık yapan Davut halkına doğruluk ve adalet sağladı. Seruya oğlu Yoav ordu komutanı, Ahilut oğlu Yehoşafat devlet tarihçisiydi. Ahituv oğlu Sadok'la Aviyatar oğlu Ahimelek kahin, Seraya yazmandı. Yehoyada oğlu Benaya Keretlilerle Peletlilerin komutanıydı. Davut'un oğulları ise kahindi. Davut'un Mefiboşet'e yaptığı iyilik bölüm 9 Davut, Saul'un ailesinden daha sağ kalan, Yonatan'ın hatırı için iyilik edebileceğim kimse var mı? diye sordu. Saul'un ailesinin Siva adında bir hizmetkarı vardı. Onu Davut'un yanına çağırdılar. Kral, Siva sen misin diye sordu. Siva, evet, ben kulunum diye yanıtladı. Kral, Saul'un ailesinden sağ kalan kimse yok mu? diye sordu, Tanrı'nın iyiliğini ona göstereyim. Siva, Yonatan'ın 2 ayağı sakat bir oğlu var diye yanıtladı. Kral, nerede o diye sordu. Siva, Ammiel oğlu Makir'in Lo-Devar'daki evinde diye karşılık verdi. Böylece Kral Davut, Lo-Devar'dan Ammiel oğlu Makir'in evinden onu yanına getirtti. Saul oğlu Yonatan oğlu Mefiboşet, Davut'un yanına gelince, onun önünde yere kapandı. Davut, Mefiboşet diye seslendi. Mefiboşet, evet, ben kulunum diye yanıtladı. Davut ona, korkma dedi. Çünkü baban Yonatan'ın hatırı için, sana kesinlikle iyilik edeceğim. Atan Saul'un bütün toprağını sana geri vereceğim. Ve sen her zaman soframda yemek yiyeceksin. Mefiboşet yere kapanıp şöyle dedi, kulun ne ki, benim gibi ölmüş bir köpekle ilgileniyorsun? Kral Davut, Saul'un hizmetkarı Siva'yı çağırtıp, önceden efendin Saul ile ailesine ait her şeyi torunu Mefiboşet'e verdim dedi, sen, oğulların ve kölelerin onun için toprağı işleyip ürünü getireceksiniz. Öyle ki, efendinizin torununun yiyecek gereksinimi sağlansın. Efendinin torunu Mefiboşet her zaman benim soframda yemek yiyecektir. Siva'nın 15 oğlu ve 20 kölesi vardı. Siva, efendim kralın buyurduğu her şeyi yapacağım dedi. Mefiboşet kralın çocuklarından biri gibi onun sofrasında yemek yedi. Mefiboşet'in Mika adında küçük bir oğlu vardı. Siva'ya bağlı herkes Mefiboşet'e hizmet ediyordu. 2 ayağı sakat Mefiboşet hep kralın sofrasında yemek yediğinden Yeruşalim'de oturuyordu. Davut Ammonlularla Aramlıları yenilgiye uğratıyor bölüm 11 süre sonra Emın kralı öldü, yerine oğlu Hanun kral oldu. Davut, babası bana iyilik ettiği gibi ben de Nahaş oğlu Hanun'a iyilik edeceğim diye düşünerek, babasının ölümünden dolayı başsağlığı dilemek için Hanun'a görevliler gönderdi. Davut'un görevlileri Ammonluların ülkesine varınca, Emın önderleri, efendileri Hanun'a şöyle dediler, Davut sana bu adamları gönderdi diye babana saygı duyduğunu mu sanıyorsun? Davut, kenti araştırmak, casusluk etmek, yıkmak için adamlarını sana gönderdi. Bunun üzerine Hanun Davut'un görevlilerini yakalattı.
Sakallarının yarısını tıraş edip giysilerinin kalçayı kapatan kesimini ortadan kesti ve onları öylece gönderdi. Davut bunu duyunca, onları karşılamak üzere adamlar gönderdi. Çünkü görevliler çok utanıyorlardı. Kral, sakalınız uzayıncaya dek Eriha'da kalın, sonra dönün diye buyruk verdi. Ammonlular, Davut'un nefretini kazandıklarını anlayınca, haber gönderip Beytrehov ve Sova'dan 20.000 Aramlı yaya asker, Maaka kralıyla 1000 adamını ve Tov halkından 12.000 adamı kiraladılar. Davut bunu duyunca, Yoav'ı ve güçlü adamlardan oluşan bütün ordusunu onlara karşı gönderdi. Ammonlular çıkıp kent kapısında savaş düzeni aldılar. Aramlı Sova ile Rehov, Tov halkı ve Maaka'nın adamları da kırda savaş düzenine girdiler. Önde, arkada düşman birliklerini gören Yoav, İsrail'in iyi askerlerinden bazılarını seçerek Aramlılara karşı yerleştirdi. Geri kalan birlikleri de kardeşi Avişay'ın komutasına vererek Ammonlulara karşı yerleştirdi. Yoav, Aramlılar benden güçlü çıkarsa, yardımıma gelirsin dedi, ama Ammonlular senden güçlü çıkarsa, ben sana yardıma gelirim. Güçlü ol halkımızın ve Tanrımızın kentleri uğruna yürekli olalım Rab gözünde iyi olanı yapsın. Yoav'la yanındakiler Aramlılara karşı savaşmak için ileri atılınca, Aramlılar onlardan kaçtı. Onların kaçıştığını gören Ammonlular da Avişay'dan kaçarak kente girdiler. Bunun üzerine Yoav Ammonlularla savaşmaktan vazgeçerek Yeruşalim'e gitti. İsraillilerin önünde bozguna uğradıklarını gören Aramlılar araya geldiler. Hadadezer, haber gönderip Fırat Irmağı'nın karşı yakasındaki Aramlıları çağırttı. Aramlılar Hadadezer'in ordu komutanı Şova'nın komutasında Helam'a gittiler. Davut bunu duyunca, bütün İsrail ordusunu topladı. Şera Irmağı'nı geçerek Helam'a vardılar. Aramlılar Davut'a karşı düzen alarak onunla savaştılar. Ne var ki, Aramlılar İsraillilerin önünden kaçtılar. Davut onlardan 700 savaş arabası sürücüsü ile 40.000 atlı asker öldürdü. Hadadezer'in ordu komutanı Şova'yı da vurdu. Şovak savaş alanında öldü. Hadadezer'in buyruğundaki kralların hepsi bozguna uğradıklarını görünce, İsraillilerle barış yaparak onlara boyun eğdiler. Aramlılar bundan böyle Ammonlulara yardım etmekten kaçındılar. Davut'la Bat-şeva bölüm 11 İlkbaharda, kralların savaşa gittiği dönemde, Davut kendi subaylarıyla birlikte Yoav'ı ve bütün İsrail ordusunu savaşa gönderdi. Onlar Ammonluları yenilgiye uğratıp Rabba kentini kuşatırken, Davut Yeruşalim'de kalıyordu. Bir akşamüstü Davut yatağından kalktı, sarayın damına çıkıp gezinmeye başladı. Damdan yıkanan bir kadın gördü. Kadın çok güzeldi. Davut onun kim olduğunu öğrenmek için birini gönderdi. Adam, kadın Elam'ın kızı Hititli Uriya'nın karısı Bat-şeva'dır dedi. Davut kadını getirmeleri için ulaklar gönderdi. Kadın Davut'un yanına geldi. Davut aybaşı kirliliğinden yeni arınmış olan kadınla yattı. Sonra kadın evine döndü. Gebe kalan kadın Davut'a, gebe kaldım diye haber gönderdi. Bunun üzerine Davut Hititli Uriya'yı kendisine göndermesi için Yoav'a haber yolladı. Yoav da Uriya'yı Davut'a gönderdi. Uriya yanına varınca, Davut Yoav'ın, ordunun ve savaşın durumunu sordu. Sonra Uriya'ya, evine git, rahatına bak dedi. Uriya saraydan çıkınca, kral ardından bir armağan gönderdi. Ne var ki, Uriya evine gitmedi, efendisinin bütün adamlarıyla birlikte sarayın kapısında uyudu. Davut Uriya'nın evine gitmediğini öğrenince, ona, yolculuktan geldin. Neden evine gitmedin diye sordu. Uriya, sandıkta, İsraillilerle Yahudalılar da çardaklarda kalıyor diye karşılık verdi, komutanım Yoav'la efendimin adamları kırlarda konaklıyor. Bu durumda nasıl olur da ben yiyip içmek, karımla yatmak için evime giderim? Yaşamın hakkı için, böyle bir şeyi kesinlikle yapmayacağım. Bunun üzerine Davut, bugün de burada kal, yarın seni göndereceğim dedi. Uriya o günde, ertesi günde Yeruşalim'de kaldı. Davut Uriya'yı çağırdı. Onu sarhoş edene dek yedirip içirdi. Akşam olunca Uriya efendisinin adamlarıyla birlikte uyumak üzere yattığı yere gitti. Yine evine gitmedi. Sabahleyin Davut Yoav'a bir mektup yazıp Uriya aracılığıyla gönderdi.
Mektupta şöyle yazdı: Uriya'yı savaşın en şiddetli olduğu cepheye yerleştir ve yanından çekil ki, vurulup ölsün. Böylece Yoav kenti kuşatırken Uriya'yı yiğit adamların bulunduğunu bildiği yere yerleştirdi. Kent halkı çıkıp Yoav'ın askerleriyle savaştı. Davut'un askerlerinden ölenler oldu. Hititli Uriya da ölenler arasındaydı. Yoav savaşla ilgili ayrıntılı haberleri Davut'a iletmek üzere bir ulak gönderdi. Ulağı şöyle uyardı: sen savaşla ilgili ayrıntılı haberleri krala iletmeyi bitirdikten sonra, kral öfkelenip sana şunu sorabilir: onlarla savaşmak için kente neden o kadar çok yaklaştınız, Sur'dan ok atacaklarını bilmiyor muydunuz? Yerubbeşet oğlu Avimele'yi kim öldürdü? Teves'te Sur'un üstünden bir kadın üzerine bir değirmen üst taşını atıp onu öldürmedi mi? Öyleyse niçin Sur'a o kadar çok yaklaştınız? O zaman, kulun Hititli Uriya da öldü dersin. Dipnot: Yerubbeşet, Yerabal ya da Gidyon. Ulak yola koyuldu. Davut'un yanına varınca, Yoav'ın kendisine söylediklerinin tümünü ona iletti. Adamlar bizden üstün çıktılar dedi. Kentten çıkıp bizimle kırda savaştılar. Ama onları kent kapısına kadar geri püskürttük. Bunun üzerine okçular adamlarına Sur'dan ok attılar. Kralın adamlarından bazıları öldü, kulun Hititli Uriya da öldü. Davut ulağa şöyle dedi: Yoav'a de ki, bu olay seni üzmesin, savaşta kimin öleceği belli olmaz. Kente karşı saldırınızı güçlendirin ve kenti yerle bir edin, bu sözlerle onu yüreklendir. Uriya'nın karısı, kocasının öldüğünü duyunca, onun için yas tuttu. Yas süresi geçince, Davut onu sarayına getirtti. Kadın Davut'un karısı oldu ve ona bir oğul doğurdu. Ancak, Davut'un bu yaptığı Rabbin hoşuna gitmedi. Natan Davut'u paylıyor. Bölüm 12. Rab Natan'ı Davut'a gönderdi. Natan Davut'un yanına gelince ona, bir kentte biri zengin, öbürü yoksul iki adam vardı dedi. Zengin adamın birçok koyunu, sığırı vardı. Ama yoksul adamın satın alıp beslediği küçük bir dişi kuzudan başka bir hayvanı yoktu. Kuzu adamın yanında, çocuklarıyla birlikte büyüdü. Adamın yemeğinden yer, tasından içer, koynunda uyurdu. Yoksulun kızı gibiydi. Derken, zengin adama bir yolcu uğradı. Adam gelen konuğa yemek hazırlamak için kendi koyunlarından, sığırlarından birini almaya kıyamadığından yoksulun kuzusunu alıp yolcuya yemek hazırladı. Zengin adama çok öfkelenen Davut Natan'a, yaşayan Rabbin adıyla derim ki, bunu yapan ölümü hak etmiştir dedi, bunu yaptığı ve acımadığı için kuzuya karşılık 4 katını ödemeli. Bunun üzerine Natan Davut'a, o adam sensin dedi. İsrail'in tanrısı Rab diyor ki, ben seni İsrail'e kral olarak meshettim ve Saul'un elinden kurtardım. Sana efendinin evini verdim, karılarını da koynuna verdim. İsrail ve Yahuda halkını da sana verdim. Bu az gelseydi, sana daha neler neler verirdim. Öyleyse neden Rabbin gözünde kötü olanı yaparak, onun sözünü küçümsedin? Hititli Uriya'yı kılıçla öldürdün, Ammonluların kılıcıyla canına kıydın. Karısını da kendine eş olarak aldın. Bundan böyle, kılıç senin soyundan sonsuza dek eksik olmayacak. Çünkü beni küçümsedin ve Hititli Uriya'nın karısını kendine eş olarak aldın. Rab şöyle diyor, sana kendi soyundan kötülük getireceğim. Senin gözünün önünde karılarını alıp bir yakınına vereceğim, güpegündüz karılarının koynuna girecek. Evet, sen o işi gizlice yaptın, ama ben bunu bütün İsrail halkının gözü önünde güpegündüz yapacağım. Davut, Rab'be karşı günah işledim dedi Natan, Rab günahını bağışladı, ölmeyeceksin diye karşılık verdi, ama sen bunu yapmakla, Rabbin düşmanlarının onu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek. Bundan sonra Natan evine döndü. Rab Uriya'nın karısının Davut'tan doğan çocuğunun hastalanmasına neden oldu. Davut çocuk için Tanrı'ya yalvarıp oruç tuttu, evine gidip gecelerini yerde yatarak geçirdi. Sarayın ileri gelenleri onu yerden kaldırmaya geldiler. Ama Davut kalkmak istemedi, onlarla yemek de yemedi. 7. gün çocuk öldü. Davut'un görevlileri çocuğun öldüğünü Davut'a bildirmekten çekindiler. Çünkü, çocuk daha yaşarken onunla konuştuk ama bizi dinlemedi diyorlardı. Şimdi çocuğun öldüğünü ona nasıl söyleriz, kendisine zarar verebilir. Davut görevlilerinin fısıldaştığını görünce, çocuğun öldüğünü anladı.
Onlara, çocuk öldü mü diye sordu. Evet, öldü dediler. Bunun üzerine Davut yerden kalktı. Yıkandı, güzel kokular sürünüp giysilerini değiştirdi. Rabbin tapınağına gidip tapındı. Sonra evine döndü ve yemek istedi. Önüne konan yemeği yedi. Hizmetkarları, neden böyle davranıyorsun diye sordular, çocuk yaşarken oruç tuttun, ağladın, ama ölünce kalkıp yemek yemeye başladın. Davut şöyle yanıtladı, çocuk yaşarken oruç tutup ağladım. Çünkü, kim bilir, Rab bana lütfeder de çocuk yaşar diye düşünüyordum. Ama çocuk öldü. Artık neden oruç tutayım? Onu geri getirebilir miyim ki? Ben onun yanına gideceğim, ama o bana geri dönmeyecek. Davut karısı Batşeva'yı avuttu. Yanına girip onunla yattı. Batşeva bir oğul doğurdu. Çocuğun adını Süleyman koydu. Çocuğu seven Rab peygamber Natan aracılığıyla haber gönderdi ve hatırı için çocuğun adını Yedidyah koydu. Dipnot, Yedidyah, Rab tarafından sevilen anlamına gelir. Bu sırada Ammonluların Rabba kentine karşı savaşı sürdüren Yoav, saray semtini ele geçirdi. Sonra Davut'a ulaklar göndererek, Rabba kentine karşı savaşıp su kaynaklarını ele geçirdim dedi, şimdi sen ordunun geri kalanlarını topla, kenti kuşatıp ele geçir, öyle ki, kenti ben ele geçirmeyeyim ve kent adımla anılmasın. Davut bütün askerlerini toplayıp Rabba kentine gitti, kente karşı savaşıp ele geçirdi. Emin kralının başındaki tacı aldı. Değerli taşlarla süslü, ağırlığı 1 talent altını bulan tacı Davut'un başına koydular. Davut kentten çok miktarda mal yağmalayıp götürdü. Dipnot, Emin kralının ya da Ammon'un ilahı Molek'in 1 talent, yaklaşık 34,5 kilogram orada yaşayan halkı dışarı çıkarıp testereyle, demir kazma ve baltayla yapılan işlerde, tuğla yapımında çalıştırdı. Davut bunu bütün Emin kentlerinde uyguladı. Sonra bütün ordusuyla birlikte Yeruşalim'e döndü. Amnon'la Tamar bölüm 13 Davut'un oğlu Avşalom'un Tamar adında güzel bir kız kardeşi vardı. Davut'un başka bir oğlu, Amnon Tamar'a gönül verdi. Amnon üvey kız kardeşi Tamar yüzünden yatağa düşecek kadar üzüntüye kapıldı. Çünkü Tamar erden bir kızdı ve Amnon ona bir şey yapmayı olanaksız görüyordu. Amnon'un Davut'un kardeşi Şima'nın oğlu Yonadav adında çok akıllı bir arkadaşı vardı. Yonadav Amnon'a, ''Ey kral oğlu, neden böyle her sabah üzgün görünüyorsun?'' diye sordu. ''Bana anlatamaz mısın Amnon, üvey kardeşim Avşalom'un kız kardeşi Tamar'a gönül verdim.'' diye yanıtladı. Yonadav, ''Yatağa yat ve hastaymış gibi yap.'' dedi. ''Baban seni görmeye gelince ona şöyle dersin, lütfen kız kardeşim Tamar gelip bana yiyecek versin. Yemeği önümde hazırlasın ki, ona bakayım, elinden yiyeyim.'' Böylece Amnon yatağa yatıp hastaymış gibi yaptı. Kral onu görmeye gelince, Amnon, lütfen kız kardeşim Tamar gelip önümde 2 gözleme hazırlasın da elinden yiyeyim dedi. Davut, sarayda yaşayan Tamar'a, haydi kardeşin Amnon'un evine gidip ona yiyecek hazırla diye haber gönderdi. Tamar yatmakta olan kardeşi Amnon'un evine gitti. Hamur alıp yoğurdu, önünde gözleme yapıp pişirdi. Tavayı alıp gözlemeyi önüne koyduysa da Amnon yemek istemedi. Yanımdan herkesi çıkarın diye buyruk verdi. Herkes çıktı. Sonra Amnon Tamar'a, yemeği yatak odama getir de elinden yiyeyim dedi. Tamar hazırladığı gözlemeleri kardeşi Amnon'un yatak odasına götürdü. Yesin diye yemeği ona yaklaştırınca, Amnon Tamar'ı yakalayarak, gel, benimle yat, kız kardeşim dedi. Ama Tamar, hayır, kardeşim, beni zorlama dedi, İsrail'de böyle şey yapılmamalıdır, bu iğrençliği yapma sonra ben utancımı nasıl üstümden atarım? Sen İsrail'de alçak biri durumuna düşersin. Ne olur krala söyle, o beni senden esirgemez. Ne var ki, Amnon Tamar'ı dinlemek istemedi. Daha güçlü olduğu için onunla zorla yattı. Bundan sonra Amnon Tamar'dan öylesine nefret etti ki, ona duyduğu nefret, beslemiş olduğu sevgiden daha güçlüydü. Amnon Tamar'a, kalk, git dedi. Tamar, hayır dedi, çünkü beni kovman, bana yaptığın öbür kötülükten daha büyük bir kötülüktür. Ama Amnon onu dinlemek istemedi. Hizmetindeki uşağı çağırıp, bu kadını yanımdan dışarı çıkar, ardından da kapıyı sürgüle dedi.
Uşak Tamar'ı dışarı çıkarıp ardından kapıyı sürgüledi. Tamar uzun kollu bir giysi giymişti. Kralın erden kızları böyle giyinirlerdi. Tamar başına kül saçıp sırtındaki uzun kollu giysiyi yırttı. Elini başına koyup ağlaya ağlaya gitti. Kardeşi Avşalom ona, seninle birlikte olan kardeşin Amnın muydu diye sordu. Haydi, kız kardeşim, sesini çıkarma. O senin üvey kardeşindir. Bu olayın üzerinde durma. Böylece Tamar, kardeşi Avşalom'un evinde yalnız ve üzgün yaşadı. Kral Davut olup bitenleri duyunca çok öfkelendi. Avşalom ise Amnon'a iyi kötü hiçbir şey söylemedi. Kız kardeşi Tamar'a tecavüz ettiği için Amnon'dan nefret ediyordu. Avşalom Amnon'u öldürüyor. Tam 2 yıl sonra, Avşalom kralın bütün oğullarını kendi koyun kırkıcılarının bulunduğu Efraim kenti yakınındaki Baal-Hasır'a çağırdı. Avşalom krala gelip, koyunlarımı kırktırıyorum dedi, lütfen kral ve görevlileri de kuluna katılsın. Kral Davut, hayır, oğlum, hepimiz gelmeyelim, sana yük oluruz diye yanıtladı. Avşalom üstelediyse de kral gitmek istemedi, ama onu kutsadı. Bunun üzerine Avşalom, öyleyse izin ver de kardeşim Amnın bizimle gelsin dedi. Kral, Amnın neden seninle gelsin diye sordu. Ancak Avşalom üsteleyince, kral Amnon'u ve bütün öbür oğullarını onunla gönderdi. Avşalom hizmetkarlarına şöyle buyurdu, dinleyin Amnon'un şaraptan iyice keyiflendiği anı bekleyin. Size Amnon'u vurun dediğim an onu öldürün. Korkmayın size buyruğu ben veriyorum. Güçlü ve yürekli olun hizmetkarlar Avşalom'un buyruğuna uyarak Amnon'u öldürdüler. Kralın öbür oğulları katırlarına atlayıp kaçtılar. Onlar yoldayken, Avşalom'un kralın bütün oğullarını öldürdüğü, hiçbirinin sağ kalmadığı söylentisi Davut'a ulaştı. Kral kalkıp giysilerini yırttı, yere kapandı. Bütün görevlileri de, giysileri yırtılmış, yanı başındaydılar. Davut'un kardeşi Şima'nın oğlu Yonadav şöyle dedi, efendim kral bütün oğullarının öldürüldüğünü sanmasın, yalnız Amnın öldü. Çünkü o üvey kız kardeşi Tamar'a tecavüz ettiği günden bu yana, Avşalom buna kararlıydı. Onun için, ey efendim kral, bütün oğullarının öldüğü haberini dikkate alma, çünkü yalnız Amnın öldü. Bu arada Avşalom kaçtı. Nöbetçi tepenin yamacındaki batı yolundan büyük bir kalabalığın geldiğini gördü. Yonadav krala, işte oğulların geliyor kulunun dediği gibi oldu dedi. O konuşmasını bitirir bitirmez, kralın oğulları oraya varıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladılar. Kral ve görevlileri de acı acı ağladılar. Avşalom Geçur kralı Ammihud oğlu Talmay'ın yanına kaçtı. Davut ise oğlu Amnın için sürekli yas tutuyordu. Geçur'a kaçan Avşalom orada 3 yıl kaldı. Kral Davut Avşalom'un yanına gitmeyi çok istiyordu. Çünkü Amnon'un ölümü konusunda avuntu bulmuştu. Avşalom Yeruşalim'e dönüyor. Bölüm 14 Kral Davut'un Avşalom'u özlediğini anlayan Seruya oğlu Yoav, birini gönderip Tekoa'da yaşayan bilge bir kadını getirtti. Yoav kadına, lütfen yasa bürün dedi, yas giysilerini giy. Yağ sürme ve ölü için günlerdir yas tutan bir kadın gibi davran. Krala git ve ona söyleyeceklerimi ilet. Sonra kadına neler söyleyeceğini bildirdi. Tekoalı kadın krala gitti. Önünde yüzüstü yere kapanarak, ey kral, yardım et dedi. Kral, neyin var diye sordu. Kadın, ben zavallı dul bir kadınım diye yanıtladı, kocam öldü. Ben kölenin 2 oğlu vardı. İkisi tarlada kavgaya tutuştular. Orada onları ayıracak kimse yoktu. Biri öbürünü vurup öldürdü. Şimdi bütün boy halkı cariyene karşı çıkıp, kardeşini öldüreni bize teslim et diyor, öldürdüğü kardeşinin canına karşılık onu öldürelim. Böylece mirasçıyı da ortadan kaldırmış oluruz. İşte geri kalan közümü de söndürecekler, yeryüzünde kocamın adını sürdürecek soy kalmayacak. Kral, evine dön, ben davanla ilgili buyruk vereceğim dedi. Tekoalı kadın, efendim kral, bu olayın suçlusu ben ve babamın ev halkı olsun dedi, kral ve tahtı suçsuz olsun. Kral, kim sana bir şey derse, onu bana getir dedi, bir daha canını sıkmaz. Kadın, öyleyse kral tanrısı Rabbin adına ant içsin Dekan'ın öcünü alacak kişi yıkımı büyütmesin diye karşılık verdi, yoksa oğlumu yok edecekler.
Kral, yaşayan Rabbin adıyla derim ki, oğlunun saçının bir teline bile zarar gelmeyecektir dedi. Kadın, izin ver de, efendim krala bir söz daha söyleyeyim dedi. Kral, söyle dedi. Kadın konuşmasını şöyle sürdürdü, neden Tanrı'nın halkına karşı böyle bir şey tasarladın? Kral böyle konuşmakla sanki kendini suçlu çıkarıyor. Çünkü sürgüne gönderdiği kişiyi geri getirmedi. Hepimizin öleceği kesin, toprağa dökülüp yeniden toplanamayan su gibiyiz. Ama Tanrı can almaz, sürgüne gönderilen kişi kendisinden uzak kalmasın diye çözüm yolları düşünür. Halk beni korkuttuğu için efendim krala bunları söylemeye geldim. Kralla konuşayım, belki kölesinin dileğini yerine getirir diye düşündüm, belki kral oğlumla beni öldürüp Tanrı'nın halkından yoksun bırakmak isteyenin elinden kurtarmayı kabul eder. Efendim kralın sözü beni rahatlatsın dedim. Çünkü efendim kral iyiyi, kötüyü ayırt etmekte Tanrı'nın meleği gibidir. Tanrın Rab seninle olsun kral, sana bir soru soracağım, benden gerçeği saklama dedi. Kadın, efendim kral, buyur diye karşılık verdi. Kral, bütün bunları seninle birlikte tasarlayan Yoav mı diye sordu. Kadın şöyle yanıtladı, yaşamın hakkı için derim ki, ey efendim kral, hiçbir sorunu yanıtlamaktan kaçamam. Evet, bana buyruk veren ve kölene bütün bunları söyleten kulun Yoav'dır. Kulun Yoav duruma bir çözüm getirmek için yaptı bunu. Efendim, Tanrı'nın bir meleği gibi bilgedir. Ülkede olup biten her şeyi bilir. Bunun üzerine Kral Yoav'a, istediğini yapacağım dedi, git, genç Avşalom'u geri getir. Yoav yüzüstü yere kapanarak onu kutsadı ve, ey efendim kral, bugün benden hoşnut olduğunu biliyorum, çünkü kulunun isteğini yaptın dedi. Yoav hemen Geçur'a gidip Avşalom'u Yeruşalim'e getirdi. Ne var ki, kral, Avşalom evine gitsin, yanıma gelmesin diye buyruk verdi. Bu yüzden Avşalom evine gitti, kralı görmedi. Bütün İsrail'de Avşalom kadar yakışıklılığı için övülen kimse yoktu, tepeden tırnağa kusursuz biriydi. Avşalom saçını kestirdiği zaman tartardı. Saçı ona ağırlık verdiği için her yıl kestirirdi. Saçının ağırlığı krallık ölçüsüne göre 200 şekel çekerdi. Dipnot, krallık ölçüsüne göre 200 şekel yaklaşık 2,5 kilogram. Avşalom'un 3 oğlu ve Tamar adında çok güzel bir kızı vardı. Avşalom kralı görmeden Yeruşalim'de 2 yıl yaşadı. Sonra Yoav'ı krala göndermek için ona haber saldı. Ama Yoav gelmek istemedi. Avşalom ikinci kez haber gönderdi, Yoav yine gelmek istemedi. Avşalom kullarına, bakın, Yoav'ın arpa tarlası benimkine bitişiktir dedi, gidin, tarlayı ateşe verin. Bunun üzerine gidip tarlayı ateşe verdiler. Yoav kalkıp Avşalom'un evine gitti. Kulların neden tarlamı ateşe verdi diye sordu. Avşalom şöyle yanıtladı, bak, sana buraya gel, seni krala göndereyim diye haber yolladım. Ona şunları söylemeni isteyecektim, neden Geçur'dan geldim orada kalsaydım benim için daha iyi olurdu. Artık kralı görmek istiyorum. Bir suçum varsa, beni öldürsün. Bunun üzerine Yoav gidip Avşalom'un söylediklerini krala iletti. Kral Avşalom'u çağırttı. Avşalom kralın yanına gelip önünde yüzüstü yere kapandı. Kral da onu öptü. Avşalom Davut'a karşı ayaklanıyor. Bölüm 15. Bundan sonra Avşalom kendisine bir savaş arabası, atlar ve önünde koşacak 50 kişi hazırladı. Sabah erkenden kalkıp kent kapısına giden yolun kenarında dururdu. Davasına baktırmak için krala gelen herkese seslenip, "Nerelisin?" diye sorardı. Adam hangi İsrail oymağından geldiğini söylerdi. Avşalom ona şöyle derdi, "Bak, ileri sürdüğün savlar doğru ve haklı. Ne var ki, kral adına seni dinleyecek kimse yok." Sonra konuşmasını şöyle sürdürürdü, "Keşke kral beni ülkeye yargıç atasa, davası ya da sorunu olan herkes bana gelse, ben de ona hakkını versem." Biri önünde yüzüstü yere kapanmak üzere yaklaştı mı, Avşalom elini uzatıp adamı tutar, öperdi. Davasına baktırmak için krala gelen İsraillilerin hepsine böyle davrandı. Böylelikle İsraillilerin gönlünü çeldi. 4 yıl sonra Avşalom krala, izin ver de Hevron'a gidip Rabbe adağımı yerine getireyim dedi. Dipnot, bazı Septuaginta el yazmaları ve Süryanice 4 yıl, Masoretik metin 40 yıl.
Çünkü ben kulun Aram'ın Geçur kentinde yaşarken, Rab beni Yeruşalim'e geri getirirse, ona Hevron'da tapınacağım diye adak adamıştım. Dipnot, bazı Septuaginta elyazmaları Hevron'da Boat Masoretik metinde geçmemektedir. Kral, esenlikle git dedi. Ne var ki, Hevron'a giden Avşalom bütün İsrail oymaklarına gizlice ulaklar göndererek şöyle dedi, boru sesini duyar duymaz, Avşalom Hevron'da kral oldu diyeceksiniz. Yeruşalim'den çağrılan 200 kişi olup bitenden haberleri olmaksızın, iyi niyetle Avşalom'la birlikte gittiler. Avşalom kurbanları keserken, Davut'un danışmanı Gilolu Ahitofel'i de Gilo kentinden getirtti. Böylece ayaklanma güç kazandı. Çünkü Avşalom'u izleyen halkın sayısı giderek çoğalıyordu. Davut Yeruşalim'den kaçıyor, bir ulak gelip Davut'a, İsrailliler Avşalom'a yürekten bağlandı dedi. Bunun üzerine Davut Yeruşalim'de kendisiyle birlikte olan bütün görevlilerine şöyle dedi, haydi kaçalım yoksa Avşalom'dan kaçıp kurtulamayacağız. Hemen gidelim yoksa Avşalom ardımızdan çabucak yetişip bizi yıkıma uğratır. Kenti de kılıçtan geçirir. Kralın görevlileri, Efendimiz kral ne karar verirse yapmaya hazırız diye yanıtladılar. Böylece kral ardı sıra gelen bütün ev halkıyla birlikte yola koyuldu. Ancak saraya baksınlar diye 10 cariyesini orada bıraktı. Kralla yanındakiler kentin en son evinde durdular. Bütün kulları, Keretlilerle Peletliler kralın yanından geçtiler. Gat'tan ardı sıra gelmiş olan 600 Gatlı asker de kralın önünden geçti. Kral Gatlı İtta'ya neden sen de bizimle geliyorsun dedi, geri dön ve yeni kralla kal. Çünkü sen yurdundan sürülmüş bir yabancısın. Daha dün geldin. Bugün nereye gideceğimi kendim bilmezken, seni de bizimle birlikte mi dolaştırayım? Kardeşlerinle birlikte geri dön. Tanrı'nın sevgisi ve sadakati üzerinde olsun ama İttay şöyle yanıtladı, efendim kral, yaşayan Rabbin adıyla ve yaşamın hakkı için derim ki, ister yaşam, ister ölüm için olsun, sen neredeysen kulun ben de orada olacağım. Davut İttay'a, yürü, geç dedi. Böylece Gatlı İttay yanındaki bütün adamları ve çocuklarıyla birlikte geçti. Halk geçerken, bütün yöre halkı hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Kral Kidron Vadisi'ni geçti. Halk da kırlara doğru ilerledi. Kahin Sadok'la Tanrı'nın antlaşma sandığını taşıyan Levililer de oradaydı. Tanrı'nın sandığını yere koydular. Bütün halk kentten çıkana dek Aviatar sunular sundu. Sonra kral, Sadok'a, Tanrı'nın sandığını kente geri götür dedi, Rab benden hoşnut kalırsa, beni geri getirir, sandığı ve konduğu yeri bana gösterir. Ama, senden hoşnut değilim derse, işte buradayım, bana uygun gördüğünü yapsın. Kral kahin Sadok'la konuşmasını şöyle sürdürdü, sen bilici değil misin? Oğlun Ahimaas'ı ve Aviatar oğlu Yonatan'ı yanına al, Aviatar'la birlikte esenlikle kente dönün. Dipnot, Masoretik metin sen bilici değil misin Septuagint'a bakın. Oğlun, Masoretik metin oğlun iki oğlunuz sizden aydınlatıcı bir haber alana dek ben kırda, ırmağın sığ yerinde bekleyeceğim. Böylece Sadok'la Aviatar Tanrı'nın sandığını Yeruşalim'e geri götürüp orada kaldılar. Davut ağlaya ağlaya Zeytin Dağı'na çıkıyordu. Başı örtülüydü, yalınayak yürüyordu. Yanındaki herkesin başı örtülüydü ve ağlayarak dağa çıkıyorlardı. O sırada biri Davut'a, Ahitofel Avşalom'dan yana olan suikastçıların arasında diye bildirdi. Bunun üzerine Davut, ya Rab, Ahitofel'in öğüdünü boşa çıkar diye dua etti. Davut Tanrı'ya tapılan tepenin doruğuna varınca, Arklı Huşay giysisi yırtılmış, başı toz toprak içinde onu karşıladı. Davut ona, benimle birlikte gelirsen, bana yük olursun dedi. Ama kente döner ve Avşalom'a, ey kral, senin kulun olacağım, geçmişte babana nasıl kulluk ettiysem, şimdi de sana öyle kulluk edeceğim dersen, Ahitofel'in öğüdünü benim için boşa çıkarırsın. Kahin Sadok ile kahin Aviatar orada seninle birlikte olacaklar. Kralın sarayında duyduğun her şeyi onlara bildir. Sadok oğlu Ahimaas ile Aviatar oğlu Yonatan da oradalar. Bütün duyduklarınızı onların aracılığıyla bana iletebilirsiniz. Böylece Davut'un dostu Huşay Yeruşalim'e gitti. Tam o sırada Avşalom da kente giriyordu.
Davut'la Siva bölüm 16. Davut tepenin doruğunu biraz geçince, Mefiboşet'in hizmetkarı Siva palan vurulmuş ve üzerlerine 200 ekmek, 100 salkım kuru üzüm, 100 tane taze meyve ve bir tulum şarap yüklü 2 eşekle onu karşıladı. Kral, Siva'ya, bunları niçin getirdin diye sordu. Siva, eşekler kral ailesinin binmesi, ekmekle taze meyve hizmetkarların yemesi, şarapsa kırda yorgun düşenlerin içmesi için diye yanıtladı. Kral, efendin Saul'un torunu nerede? Diye sordu. Siva, Yeruşalim'de kalıyor diye yanıtladı, çünkü İsrail halkı bugün atamın krallığını bana geri verecek diye düşünüyor. Kral, Mefiboşet'in her şeyi senindir dedi. Siva, önünde eğilirim, efendim kral dilerim her zaman benden hoşnut kalırsın dedi. Davut'la Şimi Kral Davut Bahurim'e vardığında, Saul ailesinin geldiği boydan Cera oğlu Şimi adında biri lanetler okuyarak ortaya çıktı. Bütün askerler ve koruyucular Kral Davut'un sağında, solunda olmasına karşın, Şimi Davut'la askerlerini taşlıyordu. Şimi lanetler okuyarak, çekil git, ey eli kanlı, alçak adam diyordu. Rab, yerine kral olduğun Saul ailesinin dökülen kanlarının karşılığını sana verdi. Rab krallığı oğlun Avşalom'a verdi. Sen eli kanlı bir adam olduğun için bu yıkıma uğradın Seruya oğlu Avişay krala, bu ölü köpek neden efendim krala lanet okusun? Dedi, izin ver de gidip başını uçurayım. Ama kral, bu sizin işiniz değil, ey Seruya oğulları dedi, Rab ona, Davut'a lanet oku dediği için lanet okuyorsa, kim, bunu neden yapıyorsun diye sorabilir. Sonra Davut Avişay'la askerlerine, öz oğlum beni öldürmeye çalışırken, şu Benyaminli'nin yaptığına şaşmamalı dedi, bırakın onu, lanet okusun, çünkü ona böyle yapmasını Rab buyurmuştur. Belki Rab sıkıntımı görür de, bugün okunan lanetlerin karşılığını iyilikle verir. Davut'la adamları yollarına devam ettiler. Davut'un karşısında, dağın yamacında yürüyen Şimi, giderken ona lanet okuyor, taş, toprak atıyordu. Gidecekleri yere yorgun argın varan kralla yanındaki halk orada dinlendiler. Avşalom'la İsrail halkı Yeruşalim'e girmişlerdi. Ahitofel de Avşalom'la birlikteydi. Davut'un dostu Arklı Huşay, Avşalom'un yanına varınca, yaşasın kral diye bağırdı. Avşalom Huşay'a, dostuna bağlılığın bu mu? Neden dostunla gitmedin? Diye sordu. Huşay, hayır diye yanıtladı, ben Rabbin, bu halkın ve bütün İsraillilerin seçtiği kişiden yana olacağım, onun yanında kalacağım. Üstelik Davut oğlu Avşalom'dan başka kime hizmet edeceğim? Babana nasıl hizmet ettiysem, sana da öyle hizmet edeceğim. Avşalom Ahitofel'e, ne yapmalıyız, bize öğüt ver dedi. Ahitofel, babanın saraya bakmak için bıraktığı cariyelerle yat diye karşılık verdi, böylece bütün İsrail babanın nefretini kazandığını duyacak ve seni destekleyenlerin tümü kendilerini daha da güçlenmiş bulacaklar. Sarayın damında Avşalom için bir çadır kurdular. Avşalom bütün İsraillilerin gözü önünde babasının cariyelerinin yanına girdi. Huşay Ahitofel'in öğüdünü bozuyor, o günlerde Ahitofel'in verdiği öğüt, Tanrı sözünü ileten bir adamınki gibiydi. Davut da, Avşalom da onun öğüdünü öyle kabul ederlerdi. Bölüm 17 Ahitofel Avşalom'a şöyle dedi, izin ver de 12.000 kişi seçeyim, bu gece kalkıp Davut'un peşine düşeyim. Davut yorgun ve güçsüzken ona saldırıp gözünü korkutayım. Yanındakilerin hepsi kaçacaktır. Ben de yalnız Kral Davut'u öldürürüm. Sonra bütün halkı sana geri getiririm. Halkın dönmesi, öldürmek istediğin adamın ölümüne bağlıdır. Böylece halk da esenlikte olur. Bu öğüt Avşalom'u ve İsrail ileri gelenlerini hoşnut etti. Avşalom, Arklı Huşay'ı da çağırın, neler söyleyeceğini duyalım dedi. Huşay gelince Avşalom, Ahitofel bu öğüdü verdi dedi, onun öğüdüne uyalım mı? Yoksa, sen öğüt ver. Huşay Avşalom'a, bu kez Ahitofel'in verdiği öğüt iyi değil dedi, baban Davut'la adamlarının güçlü savaşçılar olduklarını biliyorsun. Kırda yavrularından yoksun bırakılmış bir ayı gibi öfkeliler. Baban deneyimli bir savaşçıdır, geceyi askerlerle geçirmez. Şu anda ya bir mağarada ya da başka bir yerde gizlenmiştir.
Davut askerlerine karşı ilk saldırıyı yapınca, bunu her duyan, Avşalom'u destekleyenler arasında kırım var diyecek. O zaman aslan yürekli yiğitler bile korkuya kapılacak. Çünkü bütün İsrailliler babanın güçlü, yanındakilerinde yiğit olduğunu bilir. Onun için sana öğüdüm şu, Dan'dan Beer-Şeva'ya kadar, kıyıların kumu kadar olan İsrailliler çevrene toplansın, sen de savaşa katıl. O zaman gizlendiği yerlerden birinde Davut'un üstüne yürürüz, yeryüzüne düşen çiğ gibi üzerine gideriz. Onu da, yanındakilerin hiçbirini de yaşatmayız. Eğer bir kente çekilirse, İsrailliler o kente halatlar getirir, tek bir taş kalmayıncaya dek kenti vadiye indiririz. Avşalom'la İsrailliler, Arklı Huşay'ın öğüdü Ahitofel'in öğüdünden daha iyi dediler. Çünkü Rab, Avşalom'u yıkıma uğratmak için, Ahitofel'in iyi öğüdünü boşa çıkarmayı tasarlamıştı. Huşay kâhin Sadok'la kâhin Abiyatar'a şöyle dedi, Ahitofel Avşalom'a ve İsrail'in ileri gelenlerine böyle öğüt verdi, bense şöyle öğüt verdim. Şimdi siz Davut'a hemen şu haberi gönderin, geceyi kırdaki ırmağın sığ yerinde geçirme, duraksamadan karşı yakaya geç, yoksa kral da yanındakilerin tümü de yok olabilir. Bu sırada Yonatan'la Ahimaas Rogel'de kalıyorlardı. Bir hizmetçi kız gidip onlara olup bitenleri haber veriyor, onlar da gidip duyduklarını Kral Davut'a bildiriyorlardı. Çünkü kendileri kente girerken görünmeyi göze alamıyorlardı. Ama bir genç onları görüp Avşalom'a bildirdi. Bunun üzerine Yonatan'la Ahimaas hemen oradan ayrılıp Bahurim'de bir adamın evine gittiler. Evin avlusunda bir kuyu vardı. Yonatan'la Ahimaas kuyuya indiler. Adamın karısı bir örtü alıp kuyunun ağzına serdi. Bir şey belli olmasın diye örtünün üstüne başak yaydı. Avşalom'un görevlileri eve, kadının yanına varınca, Ahimaas'la Yonatan nerede? Diye sordular. Kadın, ırmağın karşı yakasına geçtiler diye yanıtladı. Avşalom'un görevlileri onları aramaya gittiler, bulamayınca Yeruşalim'e döndüler. Adamlar gittikten sonra, Ahimaas'la Yonatan kuyudan çıktılar ve olup bitenleri bildirmek üzere Kral Davut'a gittiler. Ona, haydi, hemen ırmağı geçi dediler, çünkü Ahitofel size karşı böyle öğüt verdi. Bunun üzerine Davut'la yanındaki bütün halk Şera ırmağını çabucak geçti. Şafak söktüğünde Şera ırmağını geçmeyen bir kişi bile kalmamıştı. Ahitofel, verdiği öğüde uyulmadığını görünce, eşeğine palan vurdu, yola koyulup kentine, evine döndü. İşlerini düzene koyduktan sonra kendini astı. Ölüsünü babasının mezarına gömdüler. Davut Mahanaim'e vardı 61 metre 73 sırada Avşalom'la yanındaki İsrail askerleri Şera ırmağını geçtiler. Avşalom Yoav'ın yerine Amasa'yı ordu komutanı atamıştı. Amasa Yitra adında bir İsmail'inin oğluydu. Annesi Nahaş'ın kızı Abigail'di, Yoav'ın annesi Seruya'nın kız kardeşiydi. Dipnot, bazı Septuaginta el yazmaları ve 1. Tarihler İsmail'i, Masoretik metin İsrailli. Avşalom'la İsrailliler Gilat bölgesinde ordugah kurdular. Davut Mahanaim'e vardığında, Ammonluların Rabba kentinden Nahaş oğlu Şovi, Lodevarlı Ammel oğlu Makir ve Rocelim'den Gilatlı Barzilay ona yataklar, taslar, toprak kaplar getirdiler. Ayrıca Davut'la yanındakilerin yemesi için buğday, arpa, un, kavrulmuş buğday, bakla, mercimek, bal, tereyağı, inek peyniri ve koyun da getirdiler. Halk kırda yorulmuştur, aç ve susuzdur, diye düşünmüşlerdi. Avşalom'un ölümü bölüm 18 Davut kendini destekleyen askerleri bir araya topladı. Onlara binbaşılar ve yüzbaşılar atadı. Sonra orduyu Seruya oğlu Yoav'ın, kardeşi Avişay'ın ve Gatlı İttay'ın denetiminde 3 kol halinde gönderdi. Kral askerlere, ben de sizinle birlikte gideceğim dedi. Ancak askerler, bizimle gelmemelisin diye karşılık verdiler. Çünkü kaçmak zorunda kalırsak düşmanlarımız bizi umursamaz, yarımız ölse bile umursamazlar. Sen bizim gibi 10.000 adama değersin. Sen kentten bize yardım et, daha iyi. Kral, gözünüzde iyi olanı yapacağım dedi. Adamları 100'er ve 1000'er kişilik birlikler halinde kentten çıkarken kral kapının yanında duruyordu. Kral, Yoav'a, Avişay'a ve İttay'a, benim hatırım için genç Avşalom'a sert davranmayın diye buyurdu.
Bütün askerler kralın komutanlara Avşalom'a ilişkin buyruk verdiğini duydular. Davut'un ordusu İsraillilerle savaşmak üzere tarlalara çıktı. Savaş Efraim ormanında başladı. İsrail ordusu Davut'un adamları önünde yenilgiye uğradı. Büyük bir kırım oldu. O gün 20.000 kişi öldü. Savaş her yana yayıldı. O gün ormanda yok olanların sayısı kılıçtan geçirilenlerin sayısından daha çoktu. Avşalom ansızın Davut'un adamlarıyla karşılaştı. Avşalom katıra binmişti. Katır büyük bir yabanıl fıstık ağacının sık dalları altından geçerken, Avşalom'un başı dallara takıldı. Katır yoluna devam edince, Avşalom havada asılı kaldı. Adamlardan biri bunu gördü. Yoav'a, Avşalom'u bir yabanıl fıstık ağacına asılı gördüm diye bildirdi. Yoav, haberi verene, onu gördün mü? Neden onu orada öldürmedin? Sana 10 parça gümüşle bir kemer verirdim dedi. Ama adam, elime 1000 parça gümüş saysan bile, kralın oğluna elimi kaldırmam diye yanıtladı. Çünkü kralın sana, Avişay'a ve İtta'ya, benim hatırım için genç Avşalom'u koruyun diye buyruk verdiğini duyduk. Oysa Avşalom'u öldürseydim hiçbir şey kraldan gizli kalmaz, o zaman sen de beni savunmazdın. Yoav, seninle böyle vakit kaybedemem dedi. 3 kargı aldı, yabanıl fıstık ağacında asılı duran ve hala sağ olan Avşalom'un yüreğine sapladı. Bunun üzerine Yoav'ın silahlarını taşıyan 10 genç Avşalom'un çevresini sarıp onu öldürdüler. Yoav boru çaldırınca, askerler İsraillileri kovalamayı bırakıp geri döndüler. Yoav onların savaşı sürdürmelerine engel oldu. Yoav'ın askerleri Avşalom'u alıp ormanda derin bir çukura attılar, üzerine büyük bir taş yığını yaptılar. Bütün İsrailliler evlerine kaçtılar. Avşalom daha sağken bir direk alıp kendisi için Kral Vadisi'ne dikmişti. Çünkü, adımı anımsatacak bir oğlum yok diye düşünmüştü. Direğe kendi adını vermişti. Bu direk bugün de Avşalom anıtı diye bilinir. Davut yas tutuyor Sadok oğlu Ahimaas Yoav'a, izin ver de koşup krala Rabbin onu düşmanlarının elinden kurtardığını haber vereyim dedi. Yoav, olmaz, bugün haberi götüren sen olmayacaksın dedi. Başka bir zaman haber götürürsün, ama bugün değil. Çünkü kralın oğlu öldü. Sonra bir Küşlu'ya, sen git, gördüklerini krala bildir dedi. Küşlu Yoav'ın önünde yere kapandı, sonra koşmaya başladı. Ama Sadok oğlu Ahimaas yine, ne olursa olsun, izin ver, ben de Küşlu'nun ardı sıra koşayım dedi. Yoav, oğlum, neden koşmak istiyorsun? Dedi, sana ödül kazandıracak bir haberin yok ki Ahimaas, ne olursa olsun koşacağım diye karşılık verdi. Yoav, koş öyleyse dedi. Böylece Ahimaas Şera Ovası yolundan koşarak Küşlu'yu geçti. Davut kentin iç ve dış kapıları arasında oturuyordu. Nöbetçi surun yanındaki kapının tepesine çıktı. Çevreye göz gezdirince, tek başına koşan birini gördü. Krala seslenerek gördüğünü bildirdi. Kral, tek başına geliyorsa, iyi haber getiriyor demektir dedi. Adam gitgide yaklaşıyordu. Nöbetçi koşan başka birini görünce, kapıcıya, işte tek başına koşan bir adam daha diye seslendi. Kral, o da iyi haber getiriyor dedi. Nöbetçi, sanırım birinci adamın koşuşu Sadok oğlu Ahimaas'ın koşuşuna benziyor dedi. Kral, Ahimaas iyi adamdır diye karşılık verdi, iyi haberle gelir. Ahimaas krala, her şey yolunda diye seslendi. Kralın önünde yüzüstü yere kapanarak, Efendimiz krala el kaldıranları teslim eden Tanrın Rab ve övgüler olsun dedi. Kral, genç Avşalom güvenlikte mi diye sordu. Ahimaas şöyle yanıtladı, Yoav kralın hizmetkarı Küşlu'yla beni gönderdiği sırada büyük bir karışıklık gördüm, ama ne olduğunu anlamadım. Kral, bir yana çekilip burada bekle dedi. Ahimaas da çekilip beklemeye başladı. Tam o sırada Küşlu geldi. Efendimiz krala müjde dedi. Bugün Rab sana karşı bütün ayaklananların elinden seni kurtardı. Kral Küşlu'ya, genç Avşalom güvenlikte mi diye sordu. Küşlu, Efendimiz kral diye yanıtladı, düşmanlarının ve kötü amaçla sana karşı ayaklananların hepsinin sonu bu gencin sonu gibi olsun. Kral sarsıldı. Giriş kapısının üstündeki odaya çıkıp ağladı. Giderken, ah oğlum Avşalom ah oğlum, oğlum Avşalom diye inliyordu. Keşke senin yerine ben ölseydim,
oğlum ah oğlum Avşalom Yoav Davut'u paylıyor. Bölüm 19 Yoav'a, Kral Davut Avşalom için ağlayıp yas tutuyor diye bildirdiler. O gün zafer ordu için yasa dönüştü. Çünkü kralın oğlu için acı çektiğini duymuşlardı. Bu yüzden askerler, savaş kaçakları gibi, o gün kente utanarak girdiler. Kral ise yüzünü örtmüş, yüksek sesle, ah oğlum Avşalom Avşalom, oğlum, oğlum diye bağırıyordu. Yoav kralın bulunduğu odaya giderek ona şöyle dedi, bugün senin canını, oğullarının, kızlarının, eşlerinin, cariyelerinin canlarını kurtaran adamlarının hepsini utandırdın. Çünkü senden nefret edenleri seviyor, seni sevenlerden nefret ediyorsun, bugün komutanlarının ve adamlarının senin gözünde değersiz olduğunu gösterdin. Evet, bugün anladım ki, Avşalom sağ kalıp hepimiz ölseydik senin için daha iyi olurdu. Haydi kalk, gidip adamlarını yüreklendir. Rabbin adıyla ant içerim ki, gitmezsen bu gece bir kişi bile seninle kalmayacak. Bu da, gençliğinden şimdiye dek başına gelen yıkımların tümünden daha kötü olacak. Bunun üzerine kral gidip kentin kapısında oturdu. Bütün askerlere, işte kral kentin kapısında oturuyor diye haber salındı. Onlar da kralın yanına geldiler. Davut Yeruşalim'e dönüyor. Bu arada İsrailliler evlerine kaçmışlardı. İsrail oymaklarından olan herkes birbiriyle tartışıyor ve, kral bizi düşmanlarımızın elinden kurtardı diyordu, bizi Filistlilerin elinden kurtaran da odur. Şimdi ise Avşalom yüzünden ülkeyi bırakıp kaçtı. Bizi yönetmesi için meshettiğimiz Avşalomsa savaşta öldü. Öyleyse neden kralı geri getirme konusunda susup duruyorsunuz? Kral Davut kahin Sadok'la kahin Aviyatar'a şu haberi gönderdi, Yahuda'nın ileri gelenlerine deyin ki, bütün İsrail'de konuşulanlar kralın konutuna dek ulaştığına göre, kralı sarayına geri getirmekte siz neden sonuncu oluyorsunuz? Siz kardeşlerimsiniz, etim, kemiğimsiniz. Kralı geri getirmekte neden en son siz davranıyorsunuz? Amasa'ya da şöyle deyin, sen etim, kemiğimsin. Seni Yoav'ın yerine ordunun sürekli komutanı atamazsam, Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın. Böylece Davut bütün Yahudalıları derinden etkiledi. Yahudalılar krala, bütün adamlarınla birlikte dön diye haber gönderdiler. Kral dönüp Şera ırmağına vardı. Yahudalılar kralı karşılamak ve Şera ırmağından geçirmek için Gilgal'a geldiler. Bahurim'den Benyaminli Cera oğlu Şimi de Kral Davut'u karşılamak için Yahudalılarla birlikte çıka geldi. Yanında Benyamin oymağından 1000 kişi vardı. Saul evinin hizmetkarı Siva'da 15 oğlu ve 20 kölesiyle birlikte hemen Şera ırmağına, kralın yanına geldi. Kralın ev halkını karşıya geçirmek ve onun istediğini yapmak için ırmağın sığ yerinden karşı yakaya geçtiler. Kral Şera ırmağını geçmek üzereydi ki, Cera oğlu Şimi kendini onun önüne attı. Krala, efendim, beni suçlu sayma dedi. Ey efendim kral, Yeruşalim'den çıktığım gün işlediğim suçu anımsama, göz önünde tutma. Çünkü kulun günah işlediğini biliyor. Efendim kralı karşılamak için bugün bütün Yusuf soyundan ilk gelen benim. Seruya oğlu Avişay, Şimi öldürülmeli, çünkü Rabbin meshettiği kişiye lanet okudu dedi. Davut, ey Seruya oğulları, bu sizin işiniz değil dedi, bugün bana düşman oldunuz. İsrail'de bugün bir tek kişi öldürülmeyecek İsrail'in kralı olduğumu bilmiyor muyum? Sonra Antiçerek Şimi'ye, ölmeyeceksin dedi. Saul'un torunu Mefiboşet de kralı karşılamaya gitti. Kralın gittiği günden esenlikle geri döndüğü güne dek ayaklarını da, giysilerini de yıkamamış, bıyığını kesmemişti. Kralı karşılamak için Yeruşalim'den geldiğinde, kral, Mefiboşet, neden benimle gelmedin? Diye sordu. Mefiboşet şöyle yanıtladı, ey efendim kral. Kulun topal olduğundan, kulum Siva'ya, eşeğe Palanvur'da binip kralla birlikte gideyim dedim. Ama o beni kandırdı. Ayrıca efendim kralın önünde kuluna kara çaldı. Ama sen, ey efendim kral, Tanrı'nın bir meleği gibisin, gözünde doğru olanı yap. Çünkü atamın ailesinin bütün bireyleri ölümü hak etmişken, kuluna sofrandakilerle birlikte yemek yeme ayrıcalığını tanıdın. Artık senden daha başka bir şey dilemeye ne hakkım var? Ey kral,
işlerin hakkında daha fazla konuşmana gerek yok dedi, sen ve Siva toprakları paylaşın diye buyruk veriyorum. Mefiboşet, madem efendim kral sarayına esenlikle döndü, bütün toprakları Siva alsın diye karşılık verdi. Gilatlı Barzilay da Şera ırmağını geçişte krala eşlik edip onu uğurlamak üzere Rocelim'den gelmişti. Barzilay çok yaşlıydı, 80 yaşındaydı. Kral Mahanaim'de kaldığı sürece, geçimini o sağlamıştı. Çünkü Barzilay çok varlıklıydı. Kral Barzilay'a, benimle karşıya geç, Yeruşalim'de ben senin geçimini sağlayacağım dedi. Ama Barzilay, kaç yıl ömrüm kaldı ki, seninle birlikte Yeruşalim'e gideyim diye karşılık verdi, şu anda 80 yaşındayım. İyi ile kötüyü ayırt edebilir miyim yediğimin, içtiğimin tadını alabilir miyim kadın erkek şarkıcıların sesini duyabilir miyim öyleyse neden efendim krala daha fazla yük olayım kulun Şera ırmağını kralla birlikte geçerek sana birazcık eşlik edecek. Kral beni neden böyle ödüllendirsin? İzin ver de döneyim, kentimde, annemin babamın mezarı yanında öleyim. Ama kulun Kimham burada, o seninle karşıya geçsin. Uygun gördüğünü ona yaparsın. Kral, Kimham benimle karşıya geçecek ve ona senin uygun gördüğünü yapacağım dedi, benden ne dilersen yapacağım. Bundan sonra kralla bütün halk Şera ırmağını geçti. Kral Barzillai'yi öpüp kutsadı. Sonra Barzillai evine döndü. Kral Gilgal'a geçti. Kimham da onunla birlikte gitti. Bütün Yahudalılarla İsraillilerin yarısı krala eşlik ettiler. Sonra İsrailliler krala varıp şöyle dediler, neden kardeşlerimiz Yahudalılar seni çaldı neden seni, aile bireylerini ve bütün adamlarını Şera ırmağının karşı yakasına geçirdiler bunun üzerine Yahudalılar İsraillilere, çünkü kral bizden biri dediler, buna neden kızdınız? Kralın yiyeceklerinden bir şey yedik mi? Kendimize bir şey aldık mı İsrailliler? Kralda 10 payımız var diye yanıtladılar, Davut'ta sizden daha çok hakkımız var. Öyleyse neden bizi küçümsüyorsunuz? Kralımızı geri getirmekten ilk söz eden biz değil miydik? Ne var ki, Yahudalıların tepkisi İsraillilerinkinden daha sert oldu. Şeva başkaldırıyor bölüm 20 O sırada Benyamin oymağından Bikri oğlu Şeva adında kötü bir adam bir rastlantı sonucu Gilgal'daydı. Şeva boru çalıp, İşay oğlu Davut'la ne ilgimiz ne de payımız var dedi, ey İsrailliler, herkes kendi evine dönsün bunun üzerine bütün İsrailliler Davut'u bırakıp Bikri oğlu Şeva'nın ardından gitti. Yahudalılar ise krallarına bağlı kalıp Şeria ırmağından Yeruşalim'e dek ona eşlik ettiler. Kral Davut Yeruşalim'deki sarayına varınca, saraya bakmak için bıraktığı 10 cariyeyi gözetim altına aldı, onların geçimini sağladı. Ancak yataklarına girmedi. Onlar da ölünceye dek gözaltında dul kadınlar gibi yaşadılar. Davut Amasa'ya, 3 gün içinde Yahudalıları yanıma çağır, sen de burada ol dedi. Amasa Yahudalıları çağırmaya gitti. Ama belirlenen zamanda dönmedi. Bunun üzerine Davut Avişay'a, şimdi Bikri oğlu Şeva bize Avşalom'dan daha büyük kötülük yapacak dedi, efendinin adamlarını al ve onu kovala. Yoksa kendine surlu kentler bulup bizden kaçar. Böylece Yoav'ın adamları, Keretlilerle Peletliler ve bütün koruyucular Bikri oğlu Şeva'yı kovalamak için Avişay'ın komutasında Yeruşalim'den çıktılar. Given'daki büyük kayanın yanına varınca, Amasa onları karşılamaya geldi. Yoav savaş giysisini giymişti. Giysinin üzerine bir kemer kuşanmış, kemere kınında duran bir kılıç bağlamıştı. Yoav ilerlerken kılıç kınından çıktı. Yoav Amasa'ya, iyi misin, kardeşim? Diye sordu. Onu öpmek için sağ eliyle Amasa'nın sakalından tuttu. Amasa Yoav'ın elindeki kılıcı fark etmedi. Yoav kılıcı karnına saplayınca, Amasa'nın bağırsakları yere döküldü. İkinci vuruşa gerek kalmadan Amasa öldü. Bundan sonra Yoav'la kardeşi Avişay, Bikri oğlu Şeva'yı kovalamayı sürdürdüler. Yoav'ın adamlarından biri, Amasa'nın ölüsü yanında durup, Yoav'ı tutan ve Davut'tan yana olan herkes Yoav'ın ardından gitsin, dedi. Amasa'nın ölüsü yolun ortasında kanlar içinde duruyordu. Yoav'ın adamı, ölüye yaklaşan herkesin orada durduğunu görünce, Amasa'yı yoldan sürükleyip tarlaya götürdü ve üzerine bir örtü attı.
Ölü yoldan kaldırıldıktan sonra herkes Bikri oğlu Şeva'yı kovalamak için Yoav'ın ardından gitti. Şeva bütün İsrail oymaklarından ve Berlilerin bölgesinden geçip Evil Beit Maka'ya geldi. Berliler de toplanıp onu izleyerek kente girdiler. Yoav'la bütün adamları varıp Evil Beit Maka kentinde Şeva'yı kuşattılar. Topraktan kentin suruna bitişik bir yığın yaptılar ve suru devirmek için yıkmaya başladılar. O sırada bilge bir kadın kentin içinden seslendi, "Dinleyin dinleyin, Yoav'a buraya gelmesini söyleyin, onunla konuşacağım." Yoav kadına yaklaştı. Kadın, "Yoav sen misin?" diye sordu. Yoav, "Benim" diye yanıtladı. Kadın, "Kölenin sözlerini dinle" dedi. Yoav, "Dinliyorum" dedi. Kadın konuşmasını şöyle sürdürdü: "Eskiden, Evil kentine danışın derlerdi ve sorunları böyle çözerlerdi. Biz İsrail'in esenliğini isteyen güvenilir kişileriz. Sen İsrail'e ana gibi kucak açan kentlerden birini yıkmaya çalışıyorsun. Neden Rabbin halkını yok etmek istiyorsun?" Yoav, "Asla" diye yanıtladı, "Ne yıkmak, ne de yok etmek istiyorum. Durum öyle değil. Efraim dağlık bölgesinden Bikri oğlu Şeva adındaki adam Kral Davut'a baş kaldırdı. Yalnız onu verin, ben de kentten geri çekileyim." Kadın, "Onun başı surun üzerinden sana atılacak" dedi. Sonra kadın bilgece öğüdüyle bütün halka gitti. Halk Bikri oğlu Şeva'nın başını kesip Yoav'a attı. Bunun üzerine Yoav boru çaldı. Adamları kenti bırakıp evlerine gittiler. Yoav da Yeruşalim'e, kralın yanına döndü. Davut'un görevlileri Yoav İsrail ordusunun komutanıydı. Yehoyada oğlu Benaya ise Keretlilerle Peletlilerin komutanıydı. Adorem angaryasına çalışanlardan sorumluydu. Ahilut oğlu Yoşafat devlet tarihçisiydi. Şeva yazman, Sadok'la Abiyatar kahindi. Yairli İra ise Davut'un kahiniydi. Givonlular öç alıyor. Bölüm 21. Davut'un döneminde, 3 yıl art arda kıtlık oldu. Davut Rab'be danıştı. Rab şöyle yanıtladı, "Buna kan döken Saul ile ailesi neden oldu. Çünkü Saul Givonluları öldürdü." Kral Givonluları çağırtıp onlarla konuştu. Givonlular İsrail soyundan değildi. Amorlulardan sağ kalan bir halktı. İsrailliler onları sağ bırakacaklarına ant içmişlerdi. Ne var ki, İsrail ve Yahuda halkı için büyük gayret gösteren Saul onları yok etmeye çalışmıştı. Davut Givonlulara, "Sizin için ne yapabilirim? Rabbin halkını kutsamanız için bu suçu nasıl bağışlatabilirim?" diye sordu. Givonlular ona şöyle karşılık verdi: "Saul'la ailesinden ne altın ne de gümüş isteriz, İsrail'de herhangi birini öldürmek de istemeyiz." Davut, "Ne isterseniz yaparım" dedi. Şöyle karşılık verdiler: "Bizi yok etmeye çalışan ve İsrail ülkesinin hiçbir yerinde yaşamamamız için bizi ortadan kaldırmayı tasarlayan adamın oğullarından 7'si bize verilsin. Rabbin seçilmişi Saul'un Giva kentinde Rabbin önünde onları asalım." Kral, "Onları vereceğim" dedi. Kral, Saul oğlu Yonatan'la Rabbin önünde içtiği anttan ötürü, Yonatan oğlu Mefiboşet'i esirgedi. Onun yerine, Aya kızı Rispa'nın Saul'dan doğurduğu Armoni ve Mefiboşet adındaki 2 oğlunu ve Saul kızı Merav'ın Meholalı Barzilay oğlu Adriel'den doğurduğu 5 oğlunu aldı. Davut onları Givonluların eline teslim etti. Givonlular onları dağda, Rabbin önünde astılar. 7'si de aynı anda öldüler. Biçme zamanının ilk günlerinde, arpa biçme zamanının başlangıcında öldürüldüler. Aya kızı Rispa bir çul alıp kendisi için bir kayanın üzerine serdi. Biçme zamanının ilk günlerinden cesetlerin üzerine gökten yağmur yağana dek Rispa orada kaldı, cesetleri gündüzün yırtıcı kuşlardan, geceleyin yabanıl hayvanlardan korudu. Saul'un cariyesi Aya kızı Rispa'nın yaptıkları Davut'a bildirildi. Davut gidip Saul'un ve oğlu Yonatan'ın kemiklerini Yaveş Gilatlılardan aldı. Filistliler Gilboa dağında Saul'u öldürdükleri gün, onun ve oğlunun cesetlerini Beyt-Şi'in alanında asmışlardı. Yaveş Gilat halkı da cesetleri gizlice oradan almıştı. Davut Saul'un ve oğlu Yonatan'ın kemiklerini oradan getirdi. Asılmış 7 kişinin kemikleri de toplandı. Saul'la oğlu Yonatan'ın kemiklerini Benyamin bölgesindeki Sela'da Saul'un babası Kiş'in mezarına gömdüler. Kralın bütün buyruklarını yerine getirdiler.
Bundan sonra Tanrı ülkeyle ilgili yakarışları yanıtladı. Filistilere karşı savaş. Filistilerle İsrailliler arasında yeniden savaş çıktı. Davut'la adamları gidip Filistilere karşı savaştılar. O sıralarda Davut bitkin düştü. Ucu 300 şekel ağırlığında bir tunç mızrak taşıyan ve yeni kılıç kuşanan Rafaoğullarından Filistli İşbi Benol Davut'u öldürmeyi amaçlıyordu. Ama Seruya oğlu Avişay Davut'un yardımına koştu, saldırıp onu öldürdü. Bundan sonra Davut'un adamları ant içerek, Davut'a, İsrail'in ışığını söndürmemek için bir daha bizimle birlikte savaşa gelmeyeceksin dediler. Dipnot, 300 şekel, yaklaşık 3,5 kilogram. Bir süre sonra Filistlilerle Gov'da yine savaş çıktı. Bu savaş sırasında Huşalı Sibbekay Rafa soyundan Saf adındaki adamı öldürdü. İsraillilerle Filistliler arasında Gov'da bir savaş daha çıktı. Beytlehemli Yareoregim'in oğlu Elhanan, Gatlı Golyat'ı öldürdü. Golyat'ın mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. Gat'ta bir kez daha savaş çıktı. Orada dev gibi bir adam vardı. Elleri, ayakları 6'şar parmaklıydı. Toplam 24 parmağı vardı. O da Rafa soyundandı. Adam İsraillilere meydan okuyunca, Davut'un kardeşi Şima'nın oğlu Yonatan onu öldürdü. Bunların 4'ü de Gat'taki Rafa soyundandı. Davut'la adamları tarafından öldürüldüler. Davut'un zafer ezgisi bölüm 22 Rab, Davut'u bütün düşmanlarının ve Saul'un elinden kurtardığı gün Davut Rab'be şu ezgiyi okudu. Şöyle dedi, Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır, Tanrım, kayamdır, ona sığınırım, kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağım, sığınacak yerimdir. Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın övgüye değer Rab'be seslenir, kurtulurum düşmanlarımdan. Çünkü ölüm dalgaları beni kuşattı, yıkım selleri bastı, ölüler diyarının bağları sardı, ölüm tuzakları çıktı karşıma. Sıkıntı içinde Rab'be yakardım, Tanrıma seslendim. Tapınağından sesimi duydu, haykırışım kulaklarına ulaştı. O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, titreyip sarsıldı göklerin temelleri, çünkü Rab öfkelenmişti. Burnundan duman yükseldi, ağzından kavurucu ateş ve korlar fışkırdı. Kara buluta basarak gökleri yarıp indi. Bir keruva binip uçtu, rüzgarın kanatları üstünde belirdi. Karanlığı örtündü, kara bulutları kendine çardak yaptı. Varlığının parıltısından korlar savruluyordu. Rab göklerden gürledi, duyurdu sesini yüceler yücesi. Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı, şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi. Rabbin azarlamasından, burnundan çıkan güçlü soluktan, denizin dibi göründü, yeryüzünün temelleri açığa çıktı. Rab yukarıdan elini uzatıp tuttu, çıkardı beni derin sulardan. Beni zorlu düşmanımdan, benden nefret edenlerden kurtardı, çünkü onlar benden daha güçlüydü. Felaket günümde karşıma dikildiler, ama Rab bana destek oldu. Beni huzura kavuşturdu, kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı. Rab doğruluğumun karşılığını verdi, beni temiz ellerime göre ödüllendirdi. Çünkü Rabbin yolunda yürüdüm, Tanrımdan uzaklaşarak kötülük yapmadım. Onun bütün ilkelerini göz önünde tuttum, kurallarından ayrılmadım. Onun önünde kusursuzdum, suç işlemekten sakındım. Bu yüzden Rab beni doğruluğuma ve gözünde pak yaşayışıma göre ödüllendirdi. Sadık kuluna sadakat gösterir, kusursuz olana kusursuz davranırsın. Pak olanla pak olur, eğriye eğri davranırsın. Alçak gönüllüleri kurtarır, gururluları gözler, gururunu kırarsın. Ya Rab, ışığım sensin karanlığımı aydınlatırsın. Desteğinle akıncılara saldırır, seninle surları aşarım, Tanrım. Tanrı'nın yolu kusursuzdur, Rabbin sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır. Var mı Rab'den başka Tanrı? Tanrımızdan başka kaya var mı? Sığınağım Tanrı'dır, yolumu doğru kılan O'dur. Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi, doruklarda tutar beni. Bana savaşmayı öğretti, kollarımla tunç bir yayı gereyim diye. Bana zafer kalkanını bağışlarsın, alçak gönüllülüğün beni yüceltir. Bastığım yerleri genişletirsin, burkulmaz bileklerim. Düşmanlarımı kovalayıp yok ettim, hepsi yok olmadan geri dönmedim. Onları ezip yok ettim, kalkamaz oldular, ayaklarımın altına serildiler.
Savaş için beni güçle donattın, bana başkaldıranları önümde yere serdin. Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın, benden nefret edenleri yok ettim. Feryat ettiler, ama kurtaran çıkmadı, Rabbi çağırdılar, ama o yanıt vermedi. Yerin tozu gibi onları ezdim, sokak çamuru gibi ayağımın altında çiğnedim. Halkımın çekişmelerinden beni kurtardın, uluslara önder olarak beni korudun, tanımadığım halklar bana kulluk ediyor. Yabancılar bana boyun eğiyor, duyar duymaz sözümü dinliyorlar. Yabancıların betleri benizleri attı, titreyerek çıkıyorlar kalelerinden. Dipnot, olası metin titreyerek Masoretik metin silah kuşanarak Rab yaşıyor Kayama övgüler olsun yücelsin kurtarıcım, Kayam Tanrım odu öcümü alan, halkları bana bağımlı kılan. Düşmanlarımdan kurtarır, başkaldıranlardan üstün kılar beni, zorbaların elinden alır. Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya Rab, adını ilahilerle öveceğim. Rab kralını büyük zaferlere ulaştırır, meshettiği krala, Davut'a ve soyuna sonsuza dek sevgi gösterir. Davut'un son sözleri bölüm 23 Davut'un son sözleri şunlardır, İşay oğlu Davut, Tanrı'nın yükselttiği adam, Yakub'un Tanrısının meshettiği, İsrail'in sevilen ezgi okuyucusu şöyle diyor, Rabbin ruhu benim aracılığımla konuşuyor, sözü dilimin ucundadır. İsrail'in Tanrısı konuştu, İsrail'in kayası bana dedi ki, insanları doğrulukla ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi, bulutsuz bir sabah, şafakta görünen gün ışığı gibidir, parlaklığı yağmurdan sonra topraktan ot bitirir. Soyum da Tanrı'yla böyle değil mi? O benimle sonsuza dek kalıcı, her yönüyle düzenli ve güvenilir bir antlaşma yaptı. Kesin kurtuluşa ve her dileğime kavuşmamı o sağlamayacak mı? Kötülere gelince, elle tutulamayan dikenler gibi tümü bir yana atılacak. Dikenlere dokunan kişi, demir bir araçla ya da mızrağın sapıyla dokunur. Dikenler oldukları yerde bütünüyle yakılacak. Davut'un yiğit askerlerinin adları şunlardır. Esnili Adino diye de bilinen 3 kişinin önderi Tahkemonlu Yoşebbaş Şevet bir saldırıda 800 kişiyi öldürdü. İkincisi, Ahohlu Dodo oğlu Elazar. Pasdammim'de savaşmak için toplanan Filistlilere meydan okuyan Davut'un yanındaki 3 yiğitten biriydi. İsrailliler o sırada geri çekilmişlerdi. Dipnot, Pasdammim'de, Masoretik metin orada ama Elazar yerinde durdu, eli yorulup kılıca yapışıncaya dek Filistlileri öldürdü. O gün Rab büyük bir zafer sağladı. İsrailliler yalnız yere serilenleri yağmalamak üzere Elazar'a döndüler. Üçüncüsü, Hararlı oğlu Şamma'ydı. Filistliler Lahay'daki bir mercimek tarlasının yanında toplandıklarında, İsrailli askerler onların önünden kaçmıştı. Ama Şamma tarlanın ortasında durup orayı savunmuş, Filistlileri öldürmüştü. Rab büyük bir zafer sağlamıştı. Biçme zamanı 30'lardan 3'ü Davut'un yanına, Adullam mağarasına gittiler. Bir Filist birliği Refaim vadisinde ordugah kurmuştu. Bu sırada Davut Hisar'da, ikinci Filist birliği ise Beytlehem'deydi. Davut özlemle, keşke biri Beytlehem'de kapının yanındaki kuyudan bana su getirse dedi. Bu üçler Filist ordugahının ortasından geçerek Beytlehem'de kapının yanındaki kuyudan su çekip Davut'a getirdiler. Ama Davut içmek istemedi, suyu yere dökerek Rab'be sundu. Ya Rab, bunu yapmak benden uzak olsun dedi, canlarını tehlikeye atıp giden bu 3 kişinin kanını mı içeyim bu yüzden suyu içmek istemedi. Bu 3 kişinin yiğitliği işte böyleydi. Yoav'ın kardeşi, Seruya oğlu Avişay üçlerin önderiydi. Mızrağını kaldırıp 300 kişiyi öldürdü. Bu yüzden üçler kadar ünlendi. Üçlerin en saygın kişisiydi ve onların önderi oldu. Ama üçlerden sayılmadı. Yehoyada oğlu Kavseelli Benaya yürekli bir savaşçıydı. Büyük işler başardı. Aslan yürekli 2 Moavlıyı öldürdü. Ayrıca karlı bir gün çukura inip bir aslan öldürdü. İri yarı bir Mısırlıyı da öldürdü. Mısırlının elinde mızrak vardı. Benaya sopayla onun üzerine yürüdü. Mızrağı elinden kaptığı gibi onu kendi mızrağıyla öldürdü. Yehoyada oğlu Benuya'nın yaptıkları bunlardır. Bu sayede o da 3 yiğitler kadar ünlendi. Benaya 30'lar arasında saygın bir yer edindiyse de üçlerden sayılmadı.
Davut onu muhafız birliği komutanlığına atadı. 30'ların arasında sayılan ötekiler şunlardır: Yoav'ın kardeşi Asahel, Beytlehemli Dodo oğlu Elhanan, ikisi de Haroplu olan Şamma ve Elika, Paletli He, Tekoalı İkkeş oğlu İra, Anatotlu Avyezır, Huşalı Mevanay, Ahohlu Salmon, Netofalı Mahray, Netofalı Bana oğlu Helev, Benyamin oğullarından Givalı Rivay oğlu İttay, Piratonlu Benaya, Gaş vadilerinden Hiddey, Arvalı Avyalvon, Barhumlu Azmavet, Şalbonlu Elyahba, Yaşan'ın oğulları ve Yonatan, Hararlı Şamma, Hararlı Şarar oğlu Ahyam, Maakalı Ahasbay oğlu Elifelet, Gilolu Ahitofel oğlu Elyim, Karmelli Hesray, Aravlı Paray, Sovalı Natan oğlu Yigal, Gatlı Bani, Ammonlu Selek, Seruya oğlu Yoav'ın silah taşıyıcısı Birotlu Nahray, Yattirli İra ve Garev, Hititli Uriya. Tümü 37 kişiydi. Davut sayım yapıyor. Bölüm 24. Rab İsrail halkına yine öfkelendi. Davut'u onlara karşı kışkırtarak, "Git, İsrail ve Yahuda halkını say" dedi. Kral, yanında bulunan ordu komutanı Yoav'a şu buyruğu verdi: "Dandan Beer-şeva'ya dek İsrail'in bütün oymaklarına gidip halkı sayın ki, halkın sayısını bileyim." Ama Yoav, Rab Tanrın halkını 100 kat daha çoğaltsın, efendim kralım da bunu görsün diye karşılık verdi. Ancak, efendim kralım neden bunu istiyor? Gel gelelim, kralın sözü Yoav'la birlik komutanlarının sözünden baskın çıktı. Böylece kralın yanından ayrılıp İsrail'de sayım yapmaya gittiler. Şere ırmağından geçerek Aroer yakınında, vadinin ortasındaki kentin güneyinde konakladılar. Oradan Gat'ı, Yazer'i, Gilat'ı, Tahtimhodşi topraklarını, Dan yağını geçip Sayda'ya vardılar. Sonra Sur kalesine, Hivlilerle Kenanlıların bütün kentlerine uğradılar. Sonunda Yahuda ülkesinin Negev bölgesindeki Beer-şeva'ya ulaştılar. 9 ay 20 gün ülkeyi baştan başa dolaştıktan sonra Yeruşalim'e döndüler. Yoav sayımın sonucunu krala bildirdi: İsrail'de kılıç kuşanabilen 800 bin, Yahuda'da ise 500 bin kişi vardı. Davut sayım yaptıktan sonra kendisini suçlu buldu ve Rabbe, "Bunu yapmakla büyük günah işledim" dedi. "Ya Rab, lütfen kulunun suçunu bağışla. Çünkü çok akılsızca davrandım." Ertesi sabah Davut uyandığında, Rab Davut'un bilicisi Peygamber Ged'a şöyle dedi: "Gidip Davut'a de ki, Rab şöyle diyor, önüne 3 seçenek koyuyorum. Bunlardan birini seç de sana onu yapayım." Ged Davut'a gidip durumu anlattı ve şöyle dedi: "Ülkende 7 yıl kıtlık mı olsun, yoksa seni kovalayan düşmanlarının önünden 3 ay kaçmak mı istersin, ya da ülkende 3 gün salgın hastalık mı olsun, beni gönderene ne yanıt vereyim, şimdi iyice düşün." Davut, "Sıkıntım büyük" diye yanıtladı: "İnsan eline düşmektense, Rabbin eline düşelim. Çünkü onun acıması büyüktür." Bunun üzerine Rab o sabahtan belirlenen zamana dek İsrail ülkesine salgın hastalık gönderdi. Dandan Beer-şeva'ya dek halktan 70 bin kişi öldü. Melek Yeruşalim'i yok etmek için elini uzatınca, Rab göndereceği yıkımdan vazgeçti. Halkı yok eden meleğe, "Yeter artık, elini çek" dedi. Rabbin meleği Yebuslu Aravna'nın harman yerinde duruyordu. Davut, halkı öldüren meleği görünce, "Rabbe, günah işleyen benim, ben suç işledim" dedi. "Bu koyunlar ne yaptı ki? Ne olur beni ve babamın soyunu cezalandır." O gün Ged Davut'a gitti. Ona, "Gidip Yebuslu Aravna'nın harman yerinde Rabbe bir sunak kur" dedi. Davut Ged'in sözü uyarınca Rabbin buyurduğu gibi gitti. Aravna bakınca kralla görevlilerinin kendisine doğru yaklaştıklarını gördü. Varıp kralın önünde yüzüstü yere kapandı. Sonra, "Efendim kral niçin kulunun yanına geldi?" diye sordu. Davut, "Rabbe bir sunak kurmak üzere harman yerini senden satın almak için" diye yanıtladı. "Öyle ki, salgın hastalık halkın üzerinden kalksın." Aravna, "Efendim kral uygun gördüğünü alıp Rabbe sunsun" dedi. "İşte yakmalık sunu için öküzler ve odun için dövenlerle öküzlerin takımları, ey kral, Aravna bütün bunları sana veriyor." Sonra ekledi: "Rab Tanrın senden hoşnut olsun." "Ne var ki kral?" "Olmaz" dedi, "senden malını kesinlikle bir ücret karşılığında satın alacağım. Çünkü Tanrım Rabbe karşılığını ödemeden yakmalık sunular sunmam."
Böylece Davut harman yerini ve öküzleri 50 şekel gümüş karşılığında satın aldı. Dipnot, 50 şekel yaklaşık 575 gram. Davut orada Rabbe bir sunak kurup yakmalık sunuları ve esenlik sunularını sundu. Rab de ülkeyle ilgili yakarıyı yanıtladı ve salgın hastalık İsrail'den kaldırıldı.